Evet, şimdi canlı diyor. Anladım diyorum. Onu diyorum işte, onu sordum. Dur. Evet, şu anda canlı diyor. Şu anda özele doğru gidiyor. Ona ben bir tekrardan Yayında mıyız? Şu anda yayında mıyız? biz bizeyiz. Yayındayız ama Ha, biz bizeyiz. Dur. tamam. Dur. Dur. Şu anda biz bizeyiz. Bir saniye. Bütün konuşmalar burada yine kaydediliyor. Yayındayız. Dur. 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 Şimdi bir saniye. Ee, Şu anda her söylenen kaydediliyor. Yayındayız ama özeliz. Ama sonra genel açıldığı zaman görülecek. Şimdi bekle. Bekle abi. Bir saniye. Ee, Şimdi ben hemen şuradan da bir şey yapayım şöyle. Ne olduk, ne çıktık ya? Başka bir şey çıktı. Niye öyle çıktı? Bir saniye. Ee, Listelenmemiş yapayım. Bir dakika dur abi. Hmm, Videoyu düzenle. Bir saniye. Evet. Şuraya yazalım bari. Dedik. Ee, Çocuklara değil. Yayın tarihi bugün. Yayın konumu. O bana attığın resimde de bugün diye yazılmamış tarih insanlar sordu. Ben hemen altta not Öyle düştüm mi? dedim. 10 dakika sonra dedim. Tamam. Tamam. Dur bakayım. Şimdi öyle dedik. Kaydet. Ne eğlencesi ya? Haber lan. Haber politika. Kaydet. Saniye abi. O tamam. Ee, Liste dışı diyelim. Dur bakalım. Kaydet. Ee, Allah Allah. Niye buraya veriyor beni ya? Ben buradan çıkacağım abi, dur. Buradan çıkacağım ben YouTube'e. Normal benim YouTube'e gireyim. Ee, Olmazsa paylaşımı Dur. bittikten sonra da bol bol paylaşırız. Tamam, vereceğim ben şimdi. Dur abi. Ee, Şu anda yayındayız ama kapalı devre yayındayız. Tamam. Kapalı devre yayındayız. İçerik. Ee, Canlı yayınlar. Geldik buraya. Ee, Şunu da açalım. Evet. YouTube'da izle dedim. Evet, bunu ben şimdi buradan açayım abi. Ee, Şu anda genel açıyorum. Genel Tamam. açıyorum. Paylaşamayacağız. Yayın bittikten sonra Vereceğim. paylaşın. Vereceğim şimdi, dur. Acele etme. Evet. Geneli açtık. Ee, Bu arada yayının sınırlaması var mı yani? 1 saat mi, 45 dakika mı? Ne e, kadar e, konuş? Şeye bağlı, tempoya bağlı. Tamam. Seyirci izliyorsa, sıkılmıyorsa devam ederiz. Sıkılıyorsa Tamam. şeye bağlı yani. Tamam. Doğal akışına bağlı. Tamam. Dedik. Şimdi e, niye abi içerik? Tekrar canlı yayınlar. YouTube'da izle. Haydi bakalım. Evet. Şimdi ben bunu size bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gelmeye başlamışlar. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi ben bunu sana veriyorum. Ondan sonra şey yaparız. Arkadaşlar bir saniye bitiriyoruz. Hemen geçiyoruz yayına. Şimdiden hoş geldiniz.
Hayırlı, iyi bir yayın olur inşallah diyoruz. Timur Öztürk, Almanya'dan değil mi? Aleykümselam Timur, hoş geldin. Şimdi ben bunu sizin WhatsApp'a göndersem orası oluyor mu Şemsettin Bey? Oluyor ama ben telefonu, ekranı şu anda canlı programda mıyız? Tabii, evet. O zaman Tamam, ben sonra paylaşabilirim. Şu anda tamam, biz konuşmamızı yapalım. tamam. Ben sana gönderdim. Tamam ama ben şu anda telefonu sallarsam ekran Tamam. insanlar izliyorsa sorun Hiç olur. önemli değil. Hiç Tamam. önemli değil. Sonra Şimdi paylaşırım. şu başka şu e, öyle gitsin bakalım hadi. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi e, evet. Ne yapıyoruz? Önce bir tarih atıyoruz arkadaşlar. 21 Ekim 2022. Bu arada senin isim şey çıktı abi ya. Niye böyle çıktı onu ben tekrar düzeltmem lazım. Noktalı virgüller şey çıkıyordur. E, yeniden adlandır. Nerede abi? Şey yapmışız. Şeyleri kabul etmiyor basak. E, ma, e, look, neyse. Böyle olsun. Evet. Şimdi evet. Arkadaşlar bugün ne diyor? Bremen'den Bremen'den selamları var sana. Aleykümselam, Bremen'e de selam. Kimdir? İsim ne abi? Timur Öztürk. Temir Öztürk'e selamlar, Bremen'e. Oradaki Eyvallah. dostlara da selamlar. Şimdi arkadaşlar bugün 21 Ekim 2022 Cuma, ben Bahattin Çağdaş. Konuğuma geçeceğim. Konuğumuz ünlü kabadayı Şemsettin Bey, Şemsettin Başak Bey. Geçmeden önce biz geleneksel olarak bugüne tarihte ne düşmüş ona bakıyoruz. Tarihte 21 Ekim'de ne olmuş diye bakıyoruz hemen. Şöyle neredeydik? Şuradaydık. Arkadaşlar bugün 1879 21 Ekim'de Edison ampulü bulmuş Şemsettin Bey bugün. Evet. Bir başka nokta 1935'te 21 Ekim'inde Almanya e, Birleşmiş Milletler'den o dönemki adı Milletler Cemiyeti'nden resmen ayrılmış. E, ve yine Almanya 1878 Almanya'da Otto von Bismarck antikomünist özellikteki antisosyalist yasayı kanunu yürürlüğe sokmuş. Dedik. E, evet. Şemsettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim Fatih Bey. Nasılsınız bugün? İyiyim çok şükür. Her zaman halimize şükrediyoruz. Maşallah. Bomba Şimdi gibiyim. biz kısmen tanıyoruz sizi. Siz kısaca bir kendinizden bahsedin. Bilmeyenler de tanısın sizi. Evet. Devam Arkadaşlar edelim. Şemsettin Başak aslen dedeleri Ağrılıdır. Ağrı'dan Iğdır'a göç etmiştir. Ağrı'da Sipkan ailesi diye biliniriz. Abdülmecit Bey'in torunlarındayız. Rahmetli Abdülmecit Bey dedelerimin amcası oğludur. Iğdır'a yerleşmişiz. 1985 yılında da İstanbul'a göç etmişiz. Kendim şu anda 12 yıldır Almanya'dayım. Böylelikle kendimi tanıtayım. Almanya'da bir barış projesi başkanıyım. 10 yıldır bir proje başlatmışım. Bunun asıl Türkiye ayağı da var. 25 yıllık bir çalışmadır. Ama Almanya'da bu projeyi biz gereken makamlara sunduk, kabul ettirdik. Dünyaya barış istiyoruz. Tek bir gök kubbe, tek bir yeryüzünde insanlık ailesi istiyoruz. Dünyadaki bütün toprakları kendime vatan olarak biliyorum. Sizler için de öyle görüyorum. Kör düşüncelerimizde kurtulup dünyamıza barış getirelim diyorum. Bana göre savaşı çıkaranlar kör düşünceli insanlardır diyoruz. Hepimiz insanlık ailesiyiz. Gelin dünyamıza öyle bir barış getirelim ki insanlık ailesi bir daha savaşlara tenezzül etmesin diyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada Lucy Tuğ diyor ki sohbet benim aracılığımla olmaktadır diyor. Bana diyor teşekkür etmediniz diyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Her Peki. kimse o arkadaş. Bu Tamam. arada Edison'dan bahsettiniz. Heh, Kendisini rahmetle anıyorum. Bugün onun yıl dönümü olduğunu sizin aracılığıyla duymuş oldum. evet. Gerçekten bütün insanlık ailesine büyük bir hizmet vermiştir bu dahimiz. Kendisine Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun diyorum. Anladım. Peki. Peki arkadaşlar selamlarınızı işte fırsat buldukça alıyorum, veriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi
Şemsettin Bey, sizi Almanya'ya göç etmeye mecbur bırakan olay veya olaylar zinciri neydi? Kısaca. Peki. Bununla ilgili sorduysanız o zaman ben belgeyle konuşmak istiyorum. Buyurun. Beni Almanya'ya, zaten dosya burada. Bahattin Bey, şöyle kalın bir dosyadır. İçinde yok yani. Ama Almanya ile ilgili belgeyi çıkarayım. Şöyle bir belge avukatım tarafından zaten sunulmuş belge. Tamam. Evet. Ve bu belgeyi size açıklıyorum. Avukat Erdal Kılıçkaya ilgili Alman makamlarına diyor. Müvekkilim Şemsettin Başak ile ilgili Almanya'da ve Türkiye'de yaşadığı olayları aydınlatması için aşağıdaki beyanımı kendisinin Türkiye'deki avukatı olarak arz ederim diyor. Tamam. Müvekkilim Şemsettin Başak 1999 yılından bu yana Türkiye'de kulüplerde sahne alıyordu, konserler veriyordu, türkücülük mesleğini icra etmekteydi ve iş bu kulüplerde Kürtçe türküler söylemekteydi. Her defasında kendisinin Kürtçe şarkılar söylemesi ve bugünkü normal dünyaya barış istemesinden dolayı bundan dolayı ona yakın olan görüşteki insanlarla o dönemin siyasi partilerine sempatizanlığı ve üyeliği nedeniyle defalarca tehditler almıştır ve polis tarafından gözaltına alınarak işkencelere maruz kalmıştır. Ve bunu söyleyen de Kenan Çarpuk arkadaşımdır, yani Ordulu. En son Sefaköy'de bir mekanda yine Kürtçe şarkı söylerken 2010-2011 kendisini duyan ve gören Milliyetçi Hareket Partisi üyesi 2 kişi o anda Kürtçe şarkı söyledikleri için ve kendilerindeki yoğun milliyetçi duygularının nedeniyle müvekkilim Şemsettin Başak'ı vurmaya ve öldürmeye yemin etmişlerdir. Ancak Kenan Çarpuk TC kimlik numarası söylüyor, sonu 886 TC numara adında, yine o da Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olan Kenan Çarpuk, fakat aynı zamanda Şemsettin Başak'ı çok seven, dostu olan bu kişi Şemsettin Başak'a yapılan vurma ve öldürme eyleminin önüne geçmiştir ve müvekkili konuyla ilgili bilgilendirmiştir ve kendisini şimdilik kurtarabildiğini, ancak bu kişilerin kendisini vurmak için yemin ettiklerinden dikkatli olmasını müvekkile söylemiştir. Bu olay sonucunda müvekkilim Şemsettin Başak kendisini ve ailesini korumak amacıyla Türkiye'den ayrılıp Türkiye'de ayrılıp iltica talebiyle Almanya'ya sığınmıştır. Gereğinin bilgilerinize saygılarımla arz edelim. Avukat Erdal Kılıçkaya. Bu da cep telefonu. Burada yazıyor zaten. Aman ayrıntı vermeyelim canım. Neyse, vermiyorum. Biz sana güveniyoruz. Benim Türkiye'den buraya gelmemin birinci sebeplerinden biri buydu. Ben aynı zamanda bir sanatçıyım. Müzik yapıyorum. Saddam Hüseyin'in, eli kanlı katil Saddam Hüseyin'in insanlık suçu işlediği için bir Halepçe şarkısı yaptığım için ve o dönem ülkemizde de Kürtçe düşünce suçu olmaktan kalktığı için şarkı söylemek, düşünceyi açıklamak devletimiz tarafından serbest edildiği için biz rahat bir şekilde şarkılarımızı okumak istiyorduk. Bu ülkede nasıl ki Ahmet Kaya bir Kürtçe şarkı okuyacağım deyip de ta Fransa'da zehirlemesine kadar götürdülerse de sonradan ona hakaret edenler özür dilediler. Hep beraber izledik. Şimdi biz de bunlardan biriyiz. Dur, hızlı gidelim, dur. Ahmet Kaya ile tanışıyor musunuz? Ahmet Kaya'yı rahmetli ben 2 kere gördüm. Çok beyefendi bir insandı. Toplumu komple kucaklayan, sevmen. Şimdi biz de sanat camiası, sadece Ahmet Kaya değil, rahmetli Kıvırcıkhalı benim arkadaşımdı. Yani Unkapan'da beraberdik. O dönem onun kaseti duyuldu. Sonra Murat Kekili çıktı. Bu akşam ölürüm. Reha Muhtar Show TV şey yaptılar. Ben de çıktım. Savaş Ay programlarına çok, ATV'ye, Kanal 6'ya. Savaş abi hüngür hüngür ağladı yani benim program. O günkü Savaş abinin programları bilirsiniz. Tartışma, siyaset konuşulurdu. Ama ben dünyanın acısını söylerken bütün stüdyo ağladı yani. Herkes benim posterlerimi alıp yani bu şarkıyı nasıl yazdınız diye, bunu sözlü olarak, şiir olarak ileriki süreçte size o şarkının sözlerini de okuyabilirim. Ahmet abi çok iyi bir insandı. Mecbur kaldı. Evet. Şemsettin Bey, o zaman biz senden kısa bir ara programın ortasına doğru kısa bir şey alabilir miyiz? Bukle bir parça. Olur. Ne çalıyorsunuz?
Yani ben kendim sazı o kadar profesyonel değilim ama saz çalıyorum. Bağlama çalıyorum. Kendim okuyorum yani ben Bizle ne normal. paylaşmak istersiniz çok kısa sonra? Sonra dünyanın acısını paylaşmak isterim. Bir de en son yeni bir bu gündemle ilgili bir Kutu Kutu diye bir şarkı yapmışım. Eğer sizin programınızda herhangi bir sıkıntı yoksa yani Yok, olmaz. konseptinize uyuyorsa Heh, okuyabiliriz. kısa böyle damakta kalacak şekilde olursa olur. Evet. Tamam. Şimdi Ahmet Kaya zehirlendi mi diyorsunuz? Evet hocam. Ahmet Kaya'yı Fransa'da Gladio zehirledi. Niye önce yol veriyorlar Türkiye'de, gönderiyorlar, ondan sonra dışarıda işi bitiriyorlar? Niye Türkiye'de? İstese Türkiye'de de öldürebilirlerdi. Hocam Ahmet Kaya'nın Türkiye'den çıkması biliyorsunuz yani bir anda olmadı yani bir süreçti. Çıkacağı da belli değildi. Orada o programda gördünüz herkes tarafında saldırıya uğradı yani zor bela Evet. kurtardılar. Zor bela. Ahmet Kaya bir anda çıktı. Bugün yurt dışında faili meçhulları dinliyoruz hep beraber. Yani bu teklifler bize de geldi. Şemsettin bütün dosyalarını kapatmamızı istiyorsan Heh, seni aynı Yeşil gibi, Abdullah Çatlı gibi yeni bir kimliğe büründürüp sana bazı isimleri vermediler ama bazı insanlar vereceğiz. Onları infaz ettirirsen kendin ya da adamlarına biz heh, seni bütün dosyalarını kapatırız. Türkiye'de elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde gelip burada gezebilirsin, işini yapabilirsin. Para konusunda hiçbir sıkıntı da yaşamazsın. Biz Allah'tan korktuğumuz için bu teklifleri kabul etmediğimiz için bize halen linç politikası yapıyorlar. Ve ben en son size bir video attım. Arada o videoyu da atarsanız adam açıkça diyor ki ben devlet görevlisiyim, ben albayım diyor. Devletimiz bize kimi öldür diyorlarsa öldürüyoruz. Hangi kelleyi veriyorsa gidip alıyoruz. Kellelerini kesiyoruz. Bu adam sonra videoya aldığımı fark edince biraz lafı böyle politik konuştu. hı. Ve videosunu da ben paylaştım sosyal medyada. Tamam. Sizlere de attım. Şu anda Şimdi medyada göstereceğim. ses yok. Evet. Şimdi göstereceğim. Seni Bir zahmet kırmayacağız. onu gösterin. O Dur videoyu göstereceğim. gösterin yine konuya girelim. Tamam. Evet. Peki o zaman sana gösterelim. Konuya gelelim. Dur. Evet. Şimdi bir saniye abi. Şöyle bir daha bakayım şöyle ben. Ben halkın vicdanına sunuyorum. Dinlesinler. Türkiye toplumu dinlesin. Tamam. Ülke ne durumda? Şimdi şurada bir adamdı. Neredeydi? Dur bakayım. Yukarıdaydı galiba. Dur. Şu adam. Şöyle. Bu görüntü ilk defa sizin programınızda yayınlanıyor. Dur abi gösteriyorum şimdi bir saniye. Böyle yapalım. Ee, dur. Şöyle. Şimdi ekran paylaşacağım. Arkadaşlar Şemsettin Bey tehdit etmiş bu kişi. Onu videoya almış. Ee, pardon ne yaptım ben ya? Böyle miydi? Böyleydi galiba. Böyleydi. Şu anda görüyor musunuz Şemsettin Bey? Evet gördüm. Videoyu Tamam. açın bizim. Ekranı Açıyorum. biraz büyütürseniz. Tamam şöyle Gel Almanya Berlin'de olmadı. görüşelim. Olmadı bir dakika. Görüşürüz yani sorun değil. Sen illa Öyle. benimle görüşmek istiyorsan gel Almanya Berlin'de görüşelim. Kardeşim ben sana neden görüşmek isterim? Senin bana derdin yok, benim sana derdim yok. Ben bana devletin verdiği listenin kellesini arıyorum. Senin ismin yok bende. Cümle burada mı? Aynı devlet cümle bana- burada. Devlet bana görev verdi. Ben aslında önceden bana dedi ki senin kelleni alacağız. Ben videoya alınca o toparladı. Kendini suça sokmamak için. Devletin bana verdiği listenin kellesini alıyoruz yani. Kelle alıyoruz diyor işte. Ağzına söylüyor. Tamam. Buyurun kamuoyu dinlesin işte. Bir daha E, dinlet. diyor ki devletin bana verdiği listede diyor senin adın yok diyor sonra değil mi? Yanlış mı Ama anladım? önceden dedi. O kaydettiğimi anlayınca orada şey yaptı, kıvırdı ama dikkat et önemli olan verdiği o mesaj diyor ki kimin kellesini. Tamam. Dur. Bak söylüyorum bak resmimi çek. Videoyu sonuna kadar dinleyelim. Bir daha başa alın. Ondan Tamam. sonra üzerine Tamam. konuşalım. Tamam canım. Tamam. Kayıt et. Ben kimsenin canını devlet tamam senin Bir daha alıyorum tekrar. Görüşürüz yani sorun değil. Sen illa benimle görüşmek istiyorsan gel Almanya Berlin'de görüşelim. kardeşim ben sana neden görüşmek isterim? Senin bana derdin yok, benim sana derdim yok. Ben bana devletin verdiği listenin kellesini arıyorum. Senin ismin yok bende. Ben yüzüm farklı saklı değil. Bak söylüyorum bak resmimi çek. Ben seslerimi
kayıt et. Ben kimsenin canını devlet demek. Tamam senin tamam mı? Şimdi tamam. Çıkalım Şimdi mı? hocam çıkalım evet normal. Tamam. Yine normal. Adama haksızlık etmeyelim. Değil mi? Evet. Söz hakkı var, eğer varsa bağlansın. Tabii ki. Tabii ki Peki. bağlasın. Tamam. Şimdi Bahattin Bey. Buyurun. Bir saniye çıkıyorum. Orada dikkat ediyorsanız adam diyor ki devletin bana verdiği kelleleri alıyorum diyor yani. Şimdi yani Evet. bu kellerden biri sensin belki başka birilerde. Beni de dedi zaten. Yani benim bildiğim Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti kimseye git kelle al adam öldür demez. Bu adam Gladio'nun adamı böyleleri yani Gladio bu Sadat efendimiz adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız diyordu bunun diğer arkadaşları. Bu Atatürk'ü yıkacağız yerine bir edeceğiz yeni bir Cumhuriyet yeni bir İslam devleti kuracağız diyordular. Arap dili olacak. Tehdit ediyorlar bizi. 10 yıldır bu adamlar bize saldırıyor. Ve bu adam şu anda Alman devleti tarafında aranıyor. Bahattin Bey gidip davamızı açmışız. Devlet bunları arıyor. Evet. Yani biz hiçbir zaman illegal bir şey yapmıyoruz. Adamlar bizi açıkça tehdit ediyorlar. Görüntüsünü verdik işte. Yani bir ara ben diyordum Allah'ın kamerası yok ki getirip göz. Arkadaşım kameraya da aldık. Yine hukuk işlemiyor. Nasıl olacak? Adam direkt ben Türkiye Cumhuriyetimizi bütün dünyaya rezil ediyor yani. Devletim diyor. Ya arkadaş Mehmet Ağar mı bu devletin sahibi? Bahçeli mi bu devletin sahibi? Devlet tanımını bir yapalım. Devlet kimdir? Devlet 90 milyon. Biz halkız yani. Bunlar da bizim memurlarımız. Memur görevini iyi yapmadığı zaman onun hakkında gereken davalar açılmalı. Şimdi bugüne kadar yaptıkları bütün suçlar ceplerine kar kaldı. Bu Hasan Yeşildağlar beni suça bulaştırdılar. Bize polis yelekleri giydirdiler. Devletin imajını mahvettiler bütün dünyada. Silahlar verdiler, kelepçe verdiler, kimlik verdiler. Kumarhane kralı Ömer Lütfü Topal'ın iş ortağını Ali Fevzi biri kaçırttı bunlar bize yani. İşte bu şeyleri anlatmayalım diye ölüm tehditleri gönderiyorlar bize. Şimdi yavaş gidelim Şemsettin Bey. Devlet dediniz ki bize şunu yaparsan dosyaları kapatırız dediler. Nasıl ilişki kuruyorlar? Polis aracılığıyla mı kuruyorlar? MİT aracılığıyla mı kuruyorlar? Kim aracılığıyla kuruyorlar? MİT aracılığıyla kuruyorlar Bahattin Bey. İstihbarat bilirsiniz. Gerçek ismini kimse söylemez. Yani demez ben buyum, ben bu kurumum demez. Evet. Adamlar kod isim kullanıyor. Çok gayet profesyonelce konuşuyorlar. Yani konuşurken zaten ben hissediyorum bu adamların sıradan insanlar olmadığını konuşmasından anlaşılıyor bu insanların. Yani birikimli, politik, söyledikleri lafların nereye gideceğini çok iyi hesaplıyorlar. Yani bu insanların boş insanlar olmadığı zaten konuşmalarından hissediyoruz. Bize bunu hissettiriyorlar. Evet. Adamlar diyor ki açıkçası seni öldüreceğiz. Seni ve senin gibileri yurt dışında bizim bu Gladio'yu, bu suç çetesini anlattığın için senin ha bugün erken ha bir gün geç fişini çekmişiz. Ailemize kadar bizi tehdit ediyorlar. 3 kere ben ve eşim çocuklarım trafik kazası atlattık. Arkadan bizi biçiyordular. Son anda refleksle ben kendimi çocuklarımı kurtardım. Bir kere Vito evet yani biz siyah Vito'yla kaçırılmaya kalktılar bizi. Alman polisinin fark edince bunlar tüydüler. Gereken derslerini verdik. Yani bu 10 yıllık bir süreçtir. Şimdi Sedat Peker daha çıkmadan biz bu olayları anlatıyorduk cezaevinde. Bakın Sedat Peker beyefendi bir sürü suç dosyası anlatıyor. Kimsenin sesi çıkıyor mu? Kimse bu dosyalarla ilgili bir şey yapıyor. Hala bize diyorlar yeni dosya yeni. Alın işte video ortada döküyoruz. Bu kadar suç çetesi anlatıyoruz. Suç dosya. Hasan Yeşildağ bana diyordu yüzlerce insan öldürdük. Üzerlerine beton döktük. Denize attık. Yani şimdi bazen ben aslında normal çok sakin bir insanım. Ama arkadaşlar bizi o kadar patates etmişler ki artık toplum ne kadar yavaş konuşuyorsun kimse duymak istemiyor. İlla bağıracağım birileri duyacak. Biz bağırmaya başladık. Biraz duyulmaya başlandık. Yoksa ben bağırmayı kesinlikle seven bir insan değilim yani. Kesinlikle sesimi yükselterek yani utanırım yani. Asla bağırmam. Yani ben buradan bütün Türk annelerinin, bütün Kürt anneleri hepsinin ellerinden öpüyorum. Ama biz bir gerçeği anlatırken artık Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tut herkes bu işin üzerine gitsin. Bizi ötekileştirmesin. Mahmut Övür meslektaşınız Bahattin Bey. Mahmut Övür benim hemşerim. Mahmut abi beni arıyor. Önce başka bir adamın tarafında Şemsettin beni arasın. Sonra
Mesaj atıyorum, buyurun Mahmut Bey, hayırdır? Ya işte hemşeriyiz, bakın derneklerimiz var, Kars, Iğdır, Ardahan dernekleri, hep bir aradayız. Ben de şu anda hükümetin, Hasan Yeşildağ'ın medyanın müdürüyüm. Cumhurbaşkanı danışmanları beni aradı. Şemsettin Baş'a, ya abi rica et, seçimlerden sonra bari bu suç dosyalarını anlasın. AK Parti'ye zarar veriyormuş benim konuşmam. Ya Bu ne zaman aradı sizi? Ya bundan bir ay önce işte. Bir ay önce. 3-5 kere konuşmuşuz. Hatta bana dedi, Hasan Yeşildağ'ına konuşayım. Senin bu 32 milyon dolar paranı da versene. Dedim abi, ben para boyutunda değilim. Ülkede yeni Şemsettinler artık cezaevine girmesin. Normala dönerim. Ben paramı bir şekilde zaten bunlara bırakmayacağım. Ben aşiret çocuğuyum. Yani kimse kimsenin malını yiyemez. O ayrı bir şey. Ama nedir, bu adamlar illa bize cezaevine girmeyi bize göze aldırırlarsa biz onu da göze alırız yani. Cezaevine girmeyi de göze alırız yani. Peki. Ben yani 30 yıldır ölüm duygusu nedir bilmiyorum Bahattin Bey. Ölümün kendisinden de uzakım. Ben 90 milyon halk için kendimi feda ediyorum ve anlatacağım. Bu doğruları hep anlatacağız yani. Tamam. Susmayacağız. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Dedi ki size Hasan Yeşildağ, işte yüzlerce insanı öldürdük, üzerine beton döktük dedi, değil mi? Evet. Bunu derken bunu size mi söyledi? Başka kişiler şahit var mıydı? Ya başka kendi kardeşleri yanında, herkesin yanında da. Zekeriya Öz her gün yanındaydı. FETÖ'cü Zekeriya Öz masasındaydı hep. Hani FETÖ'cüydü. Bunların ne işi vardı bunların? O dönem 15 Temmuz yoktu. Adamlar ta o zaman diyordular darbe yapacağız. Ben de onu düşünüyorum vatandaş olarak. Madem darbeyi FETÖ'cüler yaptı, tamam yaptınız beraber, neyse. Siz neden o zaman diyordunuz darbe yapacağız? Neden Metin Kaplancılara kamikaze dalış yaptırıyordunuz Anıtkabir'e? Kaplancılarına hapis yattım. Bak isim veriyorum, nokta atışı. Ahmet Bal, Selami, soy ismini unuttum çocuğun. Adamlar diyordu 120 kişiydik, örgütlenmiştik. Biz Kaplancı diye biliniyoruz ama Hizbullah ile beraberdik. Doğu'da diyordu binlerce Kürt kardeşimizi öldürdük. Kullanıldık diyordu adamlar. Sivaslı Ahmet Bal. İnsanları domuz bağına bağladı, kafa kestik, kulak kestik diyor. Derin donduruculara koyduk diyor. Alevileri, Kürtleri, Türkleri diyor. Bir hafta boyunca ağlıyor söylerken adam. Adirne Fethi'nde. İnsanlar buz tutarak, donarak öldü. Şimdi bunları nasıl diyeyim? Ben bir insanım yani, taş değilim ki. Bir duygum var benim. Artı sanatçıyım yani. Benim bir de bu kimliğim var. Ben buna sessiz kalamam yani. Eğer bir sanatçı toplumun yarasını, derdini gündeme getirmiyorsa boşuna bu işi yapmasın. Gitsin yani. Gitsin kendini alsın daha iyi. Yani biz şimdi duygularımızla ülkede ne yaşanıyorsa bazen saza dökür, söze dökür, müzik olarak dile getiriyoruz. Ama bazen de yani birebir gençtim. Ben üzgünüm. Bundan 22 yıl önce bir suça bulaştım arkadaşlar. Ne yapayım şimdi? Bulaştık işte. O dönem kendimce bir dedektif görevi üstlendim ülkem adına. Bu pislikleri toplayacağım dedim. Gündeme getireceğim. Şimdi de getiriyoruz. Sedat Peker de çıktı. Beni doğruladı. Dedi ki Şemsettin, yani emniyet müdürünü de mağdur etti bu. Deyüsü Ekber Hasan dedi, adamları cezaevine attı. Hatta diyordu ki Ali Fevzi biri ben kaldırdım. Ayhan Tokçan'ın mesajları var, bana atıyor, diyor ki Hasan Yeşildağ isteseydi diyor bizi bir haftada bıraktırdı. Zekeriya Öz her gün yanındaydı. Kankiydiler diyor. Onun Cumhurbaşkanı hep beraberdiler. Hasan Yeşildağ geçen kendi adamı da beni doğruladı. Tayyip Erdoğan daha siyasete girmeden önce İsviçre'de gidip Hasan Yeşildağ'ın evinde bir ay beraber kalıyormuş. Bunlar Tayyip Erdoğan'a bile ölüm tehditleri yapmışlar. Vallahi billahi Bahattin Bey bakın. Bunlar çıkarı için babasını bile satar. Ya kendi kardeşinin bile 30 yıllık infazını yaktı Hasan Yeşildağ. Ali Yeşildağ niye ki şu anda bu çaldıkları paralar için birbirlerine düşüyor. O diyor sen az aldın, ben çok yedim falan, birbirlerine düşmüştü. Öldü mü Ali Yeşildağ? Hayır, Ali Yeşildağ bundan 3 sene önce Ankara'da bir müteahhite haraç istedi. Benim suç ortağım, aynı iştirak yani. Ali Fevzi biri kaldırmışız. Abisi azmettirici. Bir tane müteahhit para vermedi diye adamın kafasına sıkıp adamı öldürdü. 3 ay 5 ay yattı. Bana ben lafıyla söyleyeyim. Emniyet müdürü aradı. Dedi ki Tayyip amcası sağ olsun Ali'yi cezaevinden çıkarttı. Şu anda başka kimlikle aynı Yeşil Abdullah Çatlı gibi geziyor adam. Yani düşün, bu ülkede cinayet işleyen adam bırakılıyor yani. Serbest bırakıyor. Biz bir tweet atmaktan tehdit alıyoruz. Yani tweet atmaya hapis çıkarıyor insan. Arkadaşım senin içindeki şu bağırsakları bir temizle. Suç dosyaları dolu. Belgeler ne geliyor? Sana burada dosya burada gösterdim az önce. Yani hepsini tek tek şimdi çıkayım okumamın anlamı yok ki. Yok. Yani ben bundan sonra gerçekten artık doluyum. Kızarak konuşmak istemiyorum. Niye? Çünkü hatırladığım zaman takdir edersiniz. Yani benim
şey basıyor beni, bir hararet basıyor yani. Üzülüyorum yani. Nereye kadar bu sessizlik? Nereye kadar bu işkence ya? Şimdi yavaş yavaş gidelim. Daha başka yerlerde anlattığınız için tekrara düşmek istemiyorum. Evet. Dediniz ki bir tarihte size polis, mafya, siz bir ne derler bir operasyon yaptınız değil mi? Onu böyle ayrıntıya girmeden bir anlatır mısınız? Tamam, uzatma. Aynı. Hocam bakın, bu Hasan Yeşildağ planladı. O dönem AK Parti seçimleri vardı. Büyük ihtimal para lazımdı bu seçim yatırımı için. Tamam mı? Bunlar Ali Fevzi Bir'i kaldırtmayı göze almışlar ve cesur gençler aramışlar. Bakmışlar ki Hasan Yeşildağ'la daha önce tartıştığım için bizi geri vites yapmadığımızı anlayınca bu işin teklifi bize geldi. Evet. Bu işin teklifi bize geldi ve biz Ali Fevzi Bir'i bize polis yelekleri, silahlar, şapkalar, kelepçe verip adamı polis kılığına girip kafasına çuval geçirdik. Omuzuma aldım, minibüse attık, götürdük. Hasan Yeşildağ'ın Arnavutköy Ulus Kafe'nin imalatına kapattık. Polis bizi Abi, çevirdi orada. yavaş yavaş gidelim. Bak bir taraftan Evet. da paylaşıyorum ben. Şöyle Evet. Ali Fevzi bir mafya mı abi? Tabii ki Ali Fevzi bir mafya. Zaten bize haber ederken çeteyi kaldırdı dediler. Ali Fevzi bir yani öyle böyle bir mafya değil yani. O da bir sürü suç dosyaları var. Kurtlar Vadisi'nde Haldun Boysan'ın canlandırdığı kişi Ali Fevzi bir mi? Tombalacı. Evet, Ali Fevzi bir, hatta Kurtlar Vadisi'nde bizi de çok konu yaptılar. O adam kaçırmalar, tehditler falan orada bizi de işlemişler ama kulaktan dolma. Eğer yeni bir Kurtlar Vadisi çevirecekseler gelsinler, dosyalar bende, her şey bende. Onlara adam gibi bir Kurtlar Vadisi çevirtirelim. Tamam. Yeni toplumu bilinçlendirmek adına. Şimdi ne yapıyor Ali Fevzi bir? Hayatta mı mafya? Hocam Ali Fevzi bir şu anda duyduğum kadarıyla şeydir, Alzheimer hastalığına yakalanmış. Alzheimer. Aynen. Aynen. Ve bizim kaçırdıktan sonra da büyük bir korku yaşadı adam. Onun psikolojisi de üzerine bindi. Üzgünüz. Şu anda bildiğim kadarıyla çok büyük bir sağlık sorunlarıyla ilgili uğraşıyor. Birkaç kere oğluyla bir görüşmem oldu. Mete Özbir. Hatta babasıyla tavla oynarken attı. Dedim babana söyle, üzgünüz. O dönem bize demediler, Ali Fevzi bir isim vermediler. Babanı biz kaçırdık ama hakkını helal etsin dedik. Dedik bir helallik alalım. Yani Ali Fevzi birle ilgili bizi o dönem bütün sosyal medyada manşet ettiler. Yani çeteyi kaldırdı. Devletin emniyet müdürü bizzat bizle beraber, devletin emniyet müdürü adam kaçırıyor ya. Bu ülkede normal şeyler olmuyor yani. Her ne kadar suça bulasan da ya kendi kendine diyorsun arkadaş, yarın bu iş senin başına da gelebilir. Bir akrabanın başına da gelir. Yani devletin emniyet müdürü, Hasan Yeşildağ, Gladio amcaları, ağa babaları nasıl vatandaşı kaldırtırsın? Sen nasıl da insanlara polis yelekleri, kimlikler, joplar verirsin? Ben Türkiye toplumuna şunu sesleniyorum. Lütfen evinize bundan sonra polis gelince kardeşim 155'i arayın. Yani hiç yoktan biraz güvence alın. Bu evimize gelenler gerçek polis mi değil mi? Tamam. Kendinizi garantiye alın. Evet. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Siz bir mafyayı kaçırdınız. İşte bir kişinin söylemesiyle, Hasan Yeşildağ'ın söylemesiyle kaçırdınız. Size bir polis yardım etti. Emniyet amiri miydi? Evet. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü ve görevi başındaydı yani. Zaten görevliydi. Bizden gelirken de görevliydi. Geldi bizle beraber adam kaçırdı. Adı neydi, ben unuttum onu. Ümit? Ayhan Tokcan. Ayhan Tokcan. Ümit Tokcan'la karıştırıyorum. Dur, Ayhan Tokcan arkadaşlar. Bir bakalım. Arkadaşlar bu başka biri çıktı. Allah Allah. Nerede Ayhan Tokcan? Emniyet amiri diyelim. Burada köşede çıktı bak, en köşede solda. Bak en solda mavi gömlekli. Eli masada bak, en köşedeki. Bu değil. En köşede bak, en köşede, üstte en köşe. Az önce bu genç ama bu. O, çok aynen genç. o. Ayhan o. Allah Allah. Arkadaşlar LinkedIn'e gittik bak, adamın hesabı da var. Açılmıyor, yavaş. Come on. Değil bu. Neyse bu olmadı. Başka birini bulalım. Pek de yok. Şimdi bir emniyet amiri. Köşede görünüyor zaten. Sen orada bilgisayar işte gösterme, halk görüyor. Orası işte. Ayhan Tokcan o vatandaş. Başka evet. Sildirmiş galiba. Sildirmiş. Dur bakayım, şurada var mı? Bizim Mevlüt Yüksel'le yok. Yoktur. Burada yok. Tamam. Şimdi
emniyet amiri. Başka kim vardı devlet görevlisi bu operasyonu yaparken sizle? Hocam devletin içinde herkes vardı. Yani tamam emniyet amiri vardı ama bütün arkadaşları daha sonra biz 3 gün 5 gün içinde suçüstü yani yakalamamız gerekirken emniyetin içinde Hasan Yeşildağ'ın MİT'in içindeki gruplardan bu işi örtbas ettiler. Bizi yakalatmamak için bayağı şey yaptılar. Uğraştıran ama Ali Fevzi bir para bastı. Çünkü o da devletin adamı sonuçta. Yani devletin içindeki kurumlar birbirine düşmüştü. Tamam mı? En son Ali Fevzi bir yani bizi vatanda polis şunu diyordu. Aldı fazla uzatmayayım. Diğer videolarda var. Var orada var. Tayyip Erdoğan'ın adamları Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ'ın ismi bu dosyada geçmeyecek hemşerim. Her ne kadar size azmettirdiler ettirdiyse de onların isminden bahsederseniz sizi 5. kattan atarız. Kendileri intihar etti deriz. İntihar süsü veririz. Bunu size kim söylüyor? Direkt emniyet yani o günkü Adil Serdar Saçan'ın adamları 2. komiser ve polisler kafamıza çuval geçirmek şartıyla ve 3 gün sonra benim elimi kelepçeyi açtılar. Beni böyle koridorda dedi yani oturdum böyle resmen bana göz yumdular. Yol vermek istediler. Çünkü Ali Fevzi bir geldi beni teşhis etti. Beni ilk alan adam buydu dedi. Evet. Bunlar bilerek beni bıraktılar ki ben firara teşebbüs ettim. Arkadan sıkacaktılar bana. İşte firar ederken öldürdük. Yani aslında benim ölüm fermanım verilmişti. Ama ben çok sivri zekalı bir yani taktik yaptım. Firar etmedim. Biliyordum bilinçli şekilde elimi açtılar. Beni suikast yapacaklar. Ve hep Türkiye'deyken hep böyle bunlarla oyun oynadım yani. Sırf yurt dışına gelene kadar. Yurt dışına geldikten sonra bunların bütün pisliklerini anlatmaya başladım zaten. Evet. Diyorsunuz ki Ayhan Çarkın eğer kalsaydım Ayhan Çarkın gibi kafayı yerdim diyorsunuz değil mi Türkiye'de? Hocam yok Ayhan Çarkın gibi değil öldürülürdüm. Kafayı yemeyi boş ver. Ayhan Çarkın'a zaten kafayı yedirttiler işte adam ormanlarda bağırıyor habere. Kim adamı dinliyor? Devletin polisi ne kadar cinayet işledik diyor. Küçük bebeği öldürdük diyor. Bir gün sonra diyor manşet başkalarının ismi verildi diyor. Anlatıyor işte. Mehmet Ağar'ı anlatıyor, Gladio'yu anlatıyor. Asıl diyor bu ülkenin başına bela olan diyor bizi kullanan insanlar diyor. Bilerek ülkeyi bir terör devletine çevirmek istiyorlar. Adam anlatıyor şimdi yani ben şimdi Ayhan Çarkın orada insanlar açsın YouTube'dan baksınlar. Adama kafayı yedirttiler yani daha ne olsun yani. Şimdi, siz Ayhan Çarkın'la tanıştınız mı? hayır çalışmadık ama Ayhan Çarkın bizi bilir yani bizi duymuş biliyor. O dönem Ali Fevzi bir zaten dosyada ifadesinde diyor yani ben önce diyor Ayhan Çarkın'dan şüphelendim. Sen az önce Google'dan açtıysan Ayhan Çarkın zaten Ali Fevzi'yle aynı dosyada yargılanıyor. Yan yanalar ikisi. İbrahim Şahinler kimler yok ki yani şimdi bana tek tek isim söylemenin anlamı yok. Hepsi tamam. orada yani. Evet. Tamam. Atlayarak gidiyoruz. Yine döneriz, gideriz, şey yaparız. Böyle bir şey olsun. Abdullah Çatlı ile tanıştınız mı? Tabii ki. Abdullah Çatlı'yla 1996'yı 97'ye bağlayan tarihte özellikle ben medyanın bu olay benim yüreğimi çok yaralıyor. Kendi derdimi bırakmışım. Rahmetli Turgut Özal'ın katilleri artık açıklansın kardeşim. Cezaevi yatmayacaksa bile kamuoyu vicdanı rahatlaması açısından bakın Ahmet Bey'le ben arkadaşım görüşüyorum. WhatsApp'lardan da Ahmet Bey diyor ki babamın katilleri zehirlendiği çıktı ortaya üzerine gidiyorduk. Bu Gladio, bu karanlık eller demiş Ahmet Bey sus. Eğer konuşursa senin ve annenin, kardeşin Efe'nin hepinizin sonu babanız gibi olur. Adam zaten pilot Ahmet Özal. Kendisi şu anda Tek Parti diye bir parti kurmuş. Mücadele veriyor. Ben de o rahmetli babasına karşı olan o sevgimden dolayı yani bir cumhurbaşkanı öldürmüş diye kendisine bir jest yaptım. 2 tane eser yaptım. Bir tane Kürtçe, bir tane Türkçe'de partisinin reklamı için 2 eser destek oldum. Evet. Sesiniz mi kesildi? Ne oldu? Arama mı geldi? Alo. Pardon. Ya şu an arkadaşlar lütfen aramayın beni. Burada izliyorsunuz. Bırakın program bitsin ondan sonra arayın. Evet arama geldi. Tamam doğru. Lütfen Güzel. aramayın. Biz burada... Tamam. Şimdi Ahmet Özal dediniz de Ahmet Özal'la birkaç kere söz verdi bana röportaj için.
Ben Soruları sizi görüştürebilirim. Ben sizi görüştürürüm. Cebini de sana atarım özelden. var. Ahmet Bey gerçekten kültürlü bir insan, beyefendi bir insan. Ben bakın bu aileyle ne bir akrabalığım var ne bir şey ama rahmetli Turgut Özal'ın ölümü benim için bir intikam savaşına dönmüş yani. Evet, evet. Türkiye vatandaşı olarak ben 1987'de rahmetli Özal'ı Bahçeli Evler'de gördüm. Elini öptüm, saçımı okşadı, yanağımdan öptü. Yani böyle bir insanlar bu ülkenin cumhurbaşkanı bile öldürülüp katilleri halen açıklanamıyorsa Şemsettin Başaklar ne yapsın arkadaşlar? Doğru. Yani bu Gladio bu aileyi bile ölümle tehdit ediyor. Bakın Abdullah Çatlı tesadüf Migros'un pasta bölümünü çalıştırıyordum ben. Ben Migros'un pasta bölümüne gelirken bir baktım Gülen Üsteğmen'le ben bölükte kavga etmiştim, tartışmıştım. Ve Kırıkkale'de bu Gülen Üsteğmen ve diğer o yüzbaşılar bana diyordu Abi ya yavaş. Bir dakika. evet, Nerede, ne zaman, nasıl diye devam edelim. Şimdi nerede evet. Migros'tasın? Hangi şehirdesin? Azerbaycan Bakü şehrinde Abi tamam. Monti. Heh, şimdi Bakü oldu. şehrinde Montin diye bir şeyi var. Ne diyorlar? Montin diye bir bölge var. Tamam. Ben de Nerimanov'da kalıyordum. Oranın unlu mamulleri, pastane bölümünü çalıştırıyorduk. Tamam. Ben pastaneden çıkıp kafeterya bölümüne yürürken bir baktım yani kot pantolon giymiş, saçları uzatmış, böyle yırtık pırtık böyle bir pantolon böyle dikkat çekmem. Bir baktım bu Gülen Üsteğmen. Şok oldum. Elimi böyle sırtına vurdum. Yahu dedim hayırdır sen buralarda falan. Abi Tabii yavaş gidelim. Gülen Üsteğmen kim? Konuya yabancıyız. Gülhan Özkınalı Kırıkkale'de. Kırıkkale Gülhan yaşayan Gülhan Özkınalı. Özkınalı. Neci Evet. abi bu Üsteğmen. Öyle mi? Üsteğmen'di. O dönem Üsteğmen'di. Şu anda Heh, görevi ne olmuş bilmiyorum. tamam. Kırıkkale Yaşayan Mühimmat Deposu'nda Tamam. benim bölük komutanımdı. Bunu nereye bağlayacağız? Bunu rahmetli Özal'ın ölümüne bağlıyoruz. Gelelim. Devam edelim. Heh. Şimdi ben Gülhan Özkınalı'yı gördüm. Komutanım dedim. Rica etti dedi. O beni hatırladı zaten. Ben bölükte yani onlarla da kavga etmiştim. 12 tane rütbeli. Hemen tanıdı. Dedi sen burada mı? Azerbaycan'da mısın? Evet dedim. Tabii biz önce kavga etmiştik. Sonra o kavga bir sohbete döndü yani. Sonra barıştırdı yarbay bizi. Hatta onlara karşılık vermekten bana 17 yıl hapis isteniyordu. Ahmet Yarbay'a teşekkür ediyorum. Beni bu kumpasın içinden kurtardığı için. O ara dedi bize rica ediyorum bize komutan deme kimse bilmesin. İşte 3 kişiydiler. Bunları aldım kafeterya bölümüne yemek ısmarladım. Çay, kahve, şu bu sohbet. Bu arada girdim Google'e herhangi bir resim görmedim. Burada var mı bunların içinde? Yok Gülen Üsteğmen'in resmini asla göremezsin. Ama Ahmet Öztürk var. Bak benim yarbay Ahmet Öztürk Ahmet Turan Öztürk. Ahmet Turan Öztürk. O yarbay ama bu yarbay bu suçlarla alakası yok. Adamlar bu yarbayı bile öldürmek istiyor. Ha şu köşedeki köşe kravatlı var ya. Aç onu. Aç onu abi. Akademiye diye bir şey çıktı. Aynen. O bu nedir? İyi adam, iyi midir? Nedir? Bu adam iyi bir adam. Ben bir zararını görmedim yani. Askeri ezmiyordu. Böyle adaletsizlik yapmıyordu. Hatta beni elektriğe bile verdiler. Bu adama söyledim dedi siz askerimi nasıl elektriğe verirsiniz? Alçaklar dedi. Bunun suçu ne dedi? Rahmetli annemle aradı konuştu dedi anne ellerinden öpüyorum. Çocuğun emin ellerde merak etme tezkeresine 1,5 ay kaldı. Çocuğun sağ selamet gelecek sana kavuşacak dedi. Hatta o dönem abim bile geldi ziyaretime. Ben abime dedim ki bu Gülhan Üsteğmenlerle falan konuşma direkt yarbaya çıkarım. Şimdi bu benim özel meselem. Buna girmeyelim. Özal'ın ölümünü ilgili detayı verelim. Kafeterya bölümüne götürdüm bunları. Bize dedi ki bize yani polis komutan falan bilmesine rica etti. Ben de tamam dedim. Ama büyük ihtimal ben orada sağda solda laf etmişimdir yani. Çünkü çok acayip şeyler söylüyordular. Bunlar Abdullah Çatlı'yı bana Mehmet diye tanıttı. Dedi ki işte Mehmet komutanım dedi. Mehmet Özbay. Mehmet Özbay. Soyadını demedi. Sonra o kaza olunca Mehmet olduğunu anladım. Evet. Bir de Azerbaycan'da o dönem takdir edersiniz bu tür üst düzey insanların gidip alışveriş yapacak bir yer de yok. Bahattin Bey. Evet. Yani mecbur Migros'a gelecek yani ihtiyacı olan herkes yani. Yok yani yeni savaştan çıkmış. Migros'un da yurt dışındaki ismi Ramstora diye geçiyordu. Ramstora. Migros, Ram, Koç. Aynen Ramstora geçiyordu.
hatta Özal'ın ölümünden önce Mesut Yılmaz, Haydar Aliyev geldiler. Migros'un açılışını yaptılar. Ben Mesut Yılmaz'la el sıkıştım. Haydar Aliyev'le el sıkıştım. O dönemki AS TV, Azerbaycan televizyonlarına manşet olduk. Çıkarttılar bizi. Her hafta Azerbaycan televizyonları gelip bizim iş yerinin bizlerle röportaj yapıyordular. Yani Mesut Yılmaz da Turgut Özal'ın ölüm ihalesinde eli var. Yani biri de o. Yani Allah ona da sorsun. İşte Gülen Üsteğmen o birinci geldiler, kafeteryada öyle gördü. Sonra bir iki kez daha geldiler. Yine bunları ağırladım. Ben o ara sordum. Dedim ki ya Gülen Üsteğmen, yani dedim Gülhan Bey, yani bize komutan falan dedi, söylemeyin. Normal sohbeti. Dedim hayırdır, siz burada ne geziyorsunuz? Dedi Şemsettin, hatta Çatlı'ya beni övdü. Dedi ki ya bu arkadaş dedi o kadar cesur, o kadar delikanlı biri ki. Arkadaş 15 tane komutan bununla baş edemiyordu. Adam yani ceza meza yiyeceğim. Bizi üst başlarımızı hepimizi parçalıyordu. Atışında çok sağlam diyordu. Nokta atışı yapıyor falan. İstersen gel bize takıl. Ben de dedim ya benim işim gücüm var. Ben dedim işime bakmak istiyorum. İyi ki de yani katılmamışım onlara. Bana dedi iş yeri açmak istiyorsan Gence var. Azerbaycan'ın Gence şehri. Orada bir yer aç kendine. İkinci bir yani dükkan falan. Orada ihtiyaç var dedi. Peki dedim yani burada ne? Dedi biz burada hem dedi gelmişiz Azeri askerlere. Bak şimdi Çatlı gitmiş Azerbaycan askerine eğitim veriyor güya. Dedi biz Azeri askerlere eğitim veriyoruz. Diğer konu da bu Haydar Aliyev'in biraz kirli işleri var, onu araştırıyor. Haydar Aliyev'in peşindeyiz. Büyük ihtimal yani ben o zaman gençtim. Belki ben sağda solda laf yaptım. Bu istihbarat Aliyev'e gitti. Aliyev Demirel'i arıyor. Diyor ki ya Türk kardeşim diyor. Beni niye öldürmek istiyorsunuz? Bu arada Ömer Lütfi Topal'ın ölümünde Haydar Aliyev'in eli var. Çünkü oğlu İlhan Aliyev kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın kumarhanesinde hiç çıkmıyordu. En son kalemini kırdılar. Onu da öyle yolcu ettiler. Abi bir yavaş git. Önemli şeyler Evet, söylüyorsun. ona Bir dakika geleceğim dur. sonra. Sadece hatırlatayım, not al. Ama Onu sonra sor bana. gelemeyebiliriz. Sonra Ben tekrarlayayım. Bir dakika dur. Yavaş yavaş gidelim. Unutma. Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinde İlham Aliyev Ömer Lütfi Topal'ın kumarhanelerinden çıkmıyordu dediniz. Çıkmıyordu. Hiç çıkmıyordu. Bir. İki. Haydar Aliyev öldürülecekti. Öldürülecekti. Kulağına gitti. Kirli işlerinden dolayı. İki. Çizdik altını. Üç. Turgut Özal'ın ölümünde Mesut Yılmaz'ın da payı var. Bunlar Zaten başlıklar. Mesut Yılmaz değil. Demirel, Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Devlet Bahçeli, daha ismi bu yani bu karanlık güçler hepsi. Sadece İbrahim Şahinler yani hepsinin şeyi var, eli var. O gün Yani Tansu Çiller bunların hepsinin eli var. Devlet Bahçeli bile Turgut var. Özal'ın öldürülmesinde payı var. Payı var ve hepsinde haberi var şu anda. Şu anda Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da biliyor, susturuyor yani üzerine gidemez yani. Bu Gladio'nun hepsinin eli var. Giderse çünkü Özal'ı ondan ölümünden birkaç ay önce biliyorsun Tamer bilmem ne bir kara neydi? O çocuğa ateş ettirdiler. Rahmetli Özal onu affetti. Kartal Demirağ. Kartal Demirağ işte. Yani Özal'ı zaten eşkere öldürmek istediler. Adam dedi ki Allah'ın verdiği cana bakın orada Özal limonata veriyor. Zorla veriyor. O limonata içerken kamera kayıtlarına baksın arkadaşlar. Abi yavaş abi dur. Bir dakika Kartal Demirağ'dan limonataya geçtin. Limonata başka bir yerde. Nerede limonata? Şimdi Kartal Demirağ'a vurdurmak istediler. Ölmedi diyorum. Limonatayı Çatlı verdi. Oraya geleyim o zaman. Şimdi Çatlı Demirel Haydar Aliyev Demirel'i arıyor. Diyor ki beni niye öldürmek istiyorsunuz? Demirel diyor ki uçağını al Ankara Esenboğa Havaalanı'na gel. Yani Bakü'ye gitme diyor. Aliyev de direkt geliyor. O günkü Demirel grubu Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bahçeli, Mehmet Ağar, hatta Çakıcı grubu yani bu karanlık eller hepsi daha ismini sayamadım bir sürü işte. Bunlar diyor ki Türkiye seni yani bu insanlar kendini Türk devleti yerine koyan insanlar. Bu Demirel ve devamı yaptıkları bütün suçları devlet için yaptık diyorlar. Devletin bekası için yalanını uyduruyorlar. Türkiye seni bir şartla affeder diyorlar. Ne istiyorsunuz benden? Biz diyor Turgut Özal'ı bütün Türkiye Cumhuriyeti gezilerine çıkaracağız. En son Azerbaycan'a gelecekler. Ondan sonra Azerbaycan'da bizim adamlarımız devreye girecek. Bu adamın fişini orada çekeceğiz. Sen de buna
zemin hazırla diyor. Aslında Haydar Aliyev belki Turgut Özal'ın ölmesini istemiyor ama çaresiz, kendi canını kurtarmak için o da bu suç şebekesiyle işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Evet. Ve Turgut Özal Azerbaycan'a geliyor. Semra Özal da yanında o zaman. Geldiği zaman Abdullah Çatlı'ya beyaz bir gömlek giydiriyorlar. Siyah bir papyon. Ve bu Abdullah Çatlı'nın bu işi yaptığına dair Nazım abi var. Nazım Topuz ya da Kopuz soy ismi. Rizeli, uzun boylu. Benle Bayrampaşa'da yatıyordu. Benim bu bildiklerimi aynısını o da beni tasdik etti. Bak ismini not al. Nazım Hayatta mı? Hayatta mı? Hayatta olabilir şu anda. Yani Bayrampaşa'da o da aynı benim dediklerimi tek tek söyledi. Ben konuşmadan aynı dedi yani. Mesut Yılmaz da ihanet etti Turgut Özal'a dedi. Aynı bu. Çatlı'ya öldürdü ve Çatlı'yı bu yüzden öldürdüler. Yani konu dağılmasın. Şimdi Çatlı limonata özel bir kokteyl hazırladılar. Resim özel bir yavaş. Bu mu abi? Nazım Kopuz. Bir dakika. Aç abi. Evet abi. Vay sen ne adamsın ya. Aç şu beyaz saçlı. Şu beyaz. Sağda beyaz saçlı var ya. Aç. Gel. Sen ne? Vallahi helal olsun. Senin gözlerinden öpüyorum. Bir dakika resmi aç. En sağdaki resim eli kelepçeli. Aç abi. Ha, Nazım abi bu. Vallahi o resmi bana da at. Nazım abiyle beni görüştürün. Bu adam. Nazım Kopuz bu. Hatta net suçtan. Bir dakika kardeş kavgası kanlı bitti. 2 ölü son dakika haber. Allah yardım etsin. Nazım Kopuz bu abi. Tamam. Sen harbi gazetecisin. Bravo sana. Sağ ol. Eksik olma. Kayda geçsin. Çünkü şahit dedin bu. Aynen Dinliyorum. bu adam benim şahidim. Tamam. Çıkar konuşur mu onu ama delikanlı bir adamdır. Ben konuşacağına inanıyorum. Beni de çok sever. Bir daha Nazım tekrarlayalım. Benim Bayrampaşa'da cezaevi arkadaşım. Bir daha tekrarlayalım. Bunun aranda geçen şeyi, konuşmayı, Bir dakika ben diyaloğu kayda geçsin. soy ismini doğru mu demişim? İsmi Nazım Topuz mu Kopuz mu geçiyor? Kopuz abicim. Kopuz. Nazım Kopuz. Tamam abi. Evet. Aynen o. Tamam. Bir daha şey yapalım. Aranda geçen diyaloğu. Şimdi Nazım abi Bayrampaşa çete koğuşunda yatarken 42-44 müydü koğuş? Biz 42. koğuştaydık herhalde. Ya da 44-45 koğuşlarda. O kadar önemli değil koğuşun ismi. Zaten devlet tutanaklarda Nazım abiyle beraber yattığımız bilir. Beni çok seviyordu yani. Aşırı beni seviyordu bu adam. Yani diyordu ben doğruların çok ekmeğini yedim. İşte benim Abdülmecid Bey'in torunu olduğumu, Ağrı'ya hep gittiğini, hatta tır şoförlüğü yaptığını bir dönemler. Yani bir adamdı. Nasıl diyeyim sana? Kişilikli bir adamdı. Kimseyle işi olmazdı. Ama benimle sohbet etmeyi çok seviyordu. Hep onunla dertleşiyorduk. Rahmetli Özal'ın ölümünü noktasına kadar bu adam da biliyor benim gibi. Noktasına kadar bak. Noktasına kadar. Evet. İşte Mesut Yılmaz'ın, Gladio'nun, Demirel'in eliyle bu dediğim diğer ağa grupta hepsinin eli var diyordu. O da diyordu. Onlar öldürdü. Ben de zaten biliyorum. Ben de dedim abi dedim zaten 96'da 97'ye bağlayarak Çatlı'yla ben Azerbaycan'da. O da dedi zaten o dönem dedi geldiler Haydar Aliyev'i öldürecektiler. Haydar Aliyev kendini kurtarmak için geldi Demirel'le işbirliği yaptı. Abdullah özel bir zehirli Rus yani Rus zehiri mi artık Rusya hazırlanan bir ne adı çok tehlikeli bir zehir. Evet. Bu kokteylin içine koyuyorlar. Özal'a verdiler diyor. Özal zaten dönüşünde döner dönmez arada artık ne kadar zaman geçti kalp krizi geçti öldü ve bilinçli şekilde hastaneye bile külüstür bir arabayla götürüyordular. Doktor bulamıyordular. Evet, yani şimdi bakın Allah'tan Nazım abinin soyadını unutmamışım. İnsana diyecektik ki lan bu kafasına hayal mi kuruyor? İftira mı? Bakın arkadaşlar size yani ne diyeyim ben asla bana kimse yalan konuşuyor diyemez. Ben hakkımı helal etmem yani. Tamam. Asla hakkımı helal etmem. Biz doğruları söylüyoruz. Ne olmuşsa onu konuşuyor. Tamam. Ne eksi ne fazla. Gülen Üsteğmen orada. Gülen Özkınalı. Çıksın. Abi, konuştursunlar bu adamları. Şimdi garson kılığına girdi Abdullah Çatlı. Evet. O mu verdi limonatayı? Mecbur görev verdi devlet ona. Zaten biliyorsun Abdullah Çatlı'nın cinayetleri vardı. Devlet ona dedi ki senin bu olayla... Yavaş yani gidelim. Tane Çatlı'ya teklif edilen teklifler 100 mislisi bana teklif edildi. Tamam. Gel diyor devletle çalış ama dediğimiz insanları öldür. Kimse seni asla cezaevi falan unut diyor. Yani sen bu devletin içinde bir söz sahibi olacaksın. Yani tane gidelim. Tamam. Evet. Yavaş gidelim ki seyircilerimiz anlasın. Arada kaynamasın laflar. Evet. O zaman tekrar ediyorum.
Turgut Özal'ın ölümüne sebep olan limonatayı Abdullah Çatlı verdi. Evet. Bitti. Peki sonradan öldürülmesinin sebebi bu mu? Yani kirli Bu. işi yaptırdılar. Sadece bu değil. Bu ve diğer şeyler var. Yani sadece Ömer Başka Lütfü neler var? Topal'ın cinayeti var. Ha, Başka cinayetler var. Bir sürü var yani. Bir tane değil yani. Bir sürü var. Ya Çatlı'nın ölmesi gerekiyordu. ha. Çatlı o yüzden ölmez. Çünkü delil var. Bakın Sami Hoş'tan hep çıkıp ne diyordu? Üzerine giderken çanta bende diyordu. Devlet Heh, üstüne gitmiyordu. Çanta heh, hep çanta tek. İşte o çantada bir sürü bilgiler vardı. Çatlı da kendince bir sürü devlet sırrı toplamıştı. Ölmesi gerekiyordu. Başka şeyden aldılar. tamam. Zaten ölmedi Çatlı. Çatlı kaza olurken boynunu kırdılar. Yani Ha, boğarak öldürdüler. Yani can vermemişti. vermemişti. Şimdi Gülhan şeyle Özkan'a. Üsteğmen'le Özkınalı'yla diyaloğunuz biraz arada kaynadı. Onu tam böyle kısa bir alayım tekrar. Şimdi Gülen Özkınalı'yla biz Migros'un kafeterya bölümünde otururken Ramstore'a Çatlı aynı şu şekil bana böyle bakıyordu şu şekil. Heh, Şu eli heh, burasında böyle konuşurken beni dinliyordu sadece. Çok sessizdi, konuşmuyordu. Ama misafirperverliğimden dolayı çok memnun olduğunu, maşallah. minnet duyduğunu teşekkür etti. Ve dedi ki Gülhan Bey'in yani Gülen Üsteğmen'in öveceği adamın bizim başımızın üstünde yeri var. Yani çünkü adam kavga da etseydi sonuçta bölük komutanımdı. Yanında bir de kel biri vardı. Onun ismini hatırlamıyorum şimdi. O kel tanıdı. 3 kişiydiler. İşte dedi biz Aliyev'i kovalıyoruz. Aliyev de istihbarat aldı zaten. Bu kendine karşı yapılacak bu infazı önünü Demirel tarafından durdurttu yani. Demirel ve ekibi Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, o günkü işte Devlet Bahçeli, Mehmet Ağar, daha ismini sayan İbrahim Şahinler ya hepsi ya işte Ayhan Çarkın tam da bu noktaya değiyor işte. Adam çıldırıyor yani. Ayhan Çarkın boşuna isyan etmiyor yani. Ya diyor ya adam Pardon. bunlar diyor vatan haini yani. Bunların vatanla alakası yok. Ya sen bir ülkenin cumhurbaşkanını öldürmekle Nazım abi de diyor Türkiye'yi dünyada rezil ettiniz. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı dini ırkı fark etmez. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanının katilini saklıyorsun. Aile halen ölüm tehdidi alıyor. Ahmet Bey'le sana vereceğim konuş. Ya Ahmet Bey diyor ki ben diyor pilotum. Babamla havada uçarken diyor bizi yine uçak ateş aldı diyor. Uçağı ben zor bela indirdim aşağı. Havada yani Özal ailesine bir kere ölüm tuzağı kurulmamış ki. Ha. Yüzlerce kez. Tabii canım E, yüzlerce kez. bir saplama yapayım. Ahmet Özal Bey'in telefonu var bende. Bazen mesajlaşıyoruz. Evet. Röportaj için bana birkaç kere söz verdi. Hatta soruları istedi. Yazdım soruları. Gönderdim. Fakat yanaşmadı. Ben kendisini ikna edeceğime inanıyorum. Konuşacağım sizin için. Peki. Tamam. Şimdi e, ne diyorduk? E, Haydar Aliyev'den bahsettik. Özal'dan bahsediyorduk. Şimdi bir seyircimiz soruyor. Mehmet Ali Ağca ile tanışıyor musunuz? Yok Mehmet Ali Alcay'la ben tanışmıyorum. Ama onu seven arkadaşları vardı. Cezaevinde beraber yattığımız insanlar oldu. Bu kadar. Mehmet Ali Alcay'ı aynen şey yaptılar ya. Haşladılar yani. Onu da suç dosyalarını onun üzerine yıktı. Abdi İpekçi'yi Hasan Yeşildağ öldürdü, yaptırdı. Suçu Mehmet Ali Alcay'a yüklediler. Metin Yüksel'i Hasan Yeşildağ kendisi bizzat organize etti. Şeyden çıkarken Fatih Camisi'nde çıkarken o dönem Evet. çünkü Metin Yüksel Tayyip Erdoğan'a rakipti yani. Belki öldürülmeseydi şu anda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Metin Yüksel'di. Bu adamı da infaz ettiler bir güzel. Sözde ikisi de Allah. Ya bu Yeşildağlar mesela camiye giriyordu. Bahattin Bey camiye girip namaz kılıp çıkıyorlar. Çıkarken diyorlar bugün kimi kaçıralım, kimi öldürtelim. Vallahi ben böyle bir Müslümanlık olmaz olsun diyordum kendi kendime. Tamam bak biz de bulaştık bu suçun içine ama o arada insan olarak takdir ederseniz ya diyorsun lan neler dönüyor bu ülkede. Şahit oluyorsun bizzat kendi de içindesin. Evet. Yani normal bir şey değil bu. Şimdi bu olaylar partiler üstü bir mesele yani. Parti ne? Ya şimdi bana telefon açılıyor diyor ki seçimler bittikten sonra konuşun. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Ben hiçbir partiye ne üyeyim, işim olmaz partilerine. Geçmişte benim de sevdiğim partiler olmuştur ama şimdi ben işim olmaz. Artık kafamda bir şey. Sadece insanlık için yarışıyorum. Savaşımı veriyorum. Barış için savaşımı veriyorum. Dünyada barış olsun diyorum. Bakın bu yeryüzünde Hazreti İsa diye bir peygamber geldi. Bir adam günah işlemiş. Ya İsa bu günah işledi demiş. Toplamışlar bir meydana taş vurup öldürecekler. Hazreti İsa sesleniyor.
İçinizde en temizi kimse önce taşı o atsın. Herkes birbirini gözüne bakıyor. Ulan temiz yok ki, hepimiz günahkarız. O zaman diyor birbirinizi affedin. Allah da sizi affetsin. Ya bugün biz nasıl çıkıp anlatıyorsak bu kadar olayları, onlar da çıkıp anlatsın. Yani Tamam. Türkiye'de şu anda kimse ses çıkmıyor ya. Alın bu son video bile kendi başına bir haber olayıdır yani. Evet. Ses yok yani. Bu adam kimdir? Niye tehdit ediyor? Devlet sana ne zaman bu görevi verdi? Bu adamı bir çıkarın. Benim istediğim ne biliyor musunuz aslında? Yani ben bir gün öldüğüm zaman doğduğum topraklara, yeryüzüne barış, insanlık gelmeden gidersem kendimi hepinize borçlu olarak gitti sayacağım. Benim hayata bakış açım, benim Bahattin Bey'ine ya da şu anda bizi izleyenlerle dünyadaki insan kardeş olmamız için illa da aynı anne babadan olmamıza gerek yok arkadaşlar. İnsanlık ailesiyiz. Ya tam şeffaf, bağımsız bir mahkeme kurulsun. Bakın ben Almanya'dayım. İsteseler konferans aracıyla benim ifadem alınır. Ya da Türkiye'de benim can güvenliğimi saklasınlar. Bana gerçekten haksız yere evlerine atmayacak sözü versinler kamuoyu huzurunda. Ben gidip çatır çatır bütün mahkemeler, ama bağımsız mahkeme, İfadelerimizi verelim kardeşim. Nazım Kopuz orada. Gülhan Üsteğmen orada. Bunlar da gelsin konuşalım. Bütün halka açık, eğer gerçekten dürüstse bunlar. Bütün dünya izlesin bizi böyle. Medya, anladın ne demekse. Herkes izlesin, anlatalım. Yani hiç bağırmadan, çığırmadan anlatalım. Tamam. Ne kadar güzel siz soruyorsunuz. Bana tekrar soru cevap şekli. Cevaplayalım yani. Tamam. Sonra Dur, yavaş çapraz soruya tutsunlar. Sağ Bir olun. önce dediğimiz diğerini tutuyor mu? Her türlü hesap vermeye biz hazırız. Birazdan seyirci sorularına da döneyim. Çünkü Ercüment Çözer ısrarla soruyor. Kürşat Yılmaz hakkında ne düşünüyor diyor. Şimdi Kürşat Yılmaz Bey hakkında kendisini tanıyorum. Bugüne kadar onunla ilgili hiçbir şey duymadım. Ama Kürşat Yılmaz rahmetli İdris amca bizim aile dostumuzdu. İdris amcaya çok saygı gösterirdi. Yılmaz abimiz vardı bizim, Ağrılı Yılmaz. Onu da bu Gladio öldürdü. Küçükçekmece Belediyesi'nin önünde 45 tane mermi sıktılar. Ben o dönem Bayrampaşa cezaevindeydim. Kürşat Yılmaz bizim Ağrılı Yılmaz abiyle ortamları oluyordu. Bizzat ben olmuyordum ama duyuyordum. Yani Ağrılı Yılmaz'la Kürşat Yılmaz beraber hareket ediyordular diye duyuyordum. Onun dışında herhangi şimdi hakkında Tamam. ileri geri bir şey demenin anlamı yok. Peki. Şimdi Derek Allah soruyor. yardımcıları olsun. Cezaevlerindeler. Allah yardımcıları olsun. Derek soruyor. Derek, bu soruna ben cevap vereyim. Abi diyor, geç geldim. Bahsettiyseniz kusura bakmayın, fakat bahsetmediyseniz Gradio'nun başını sorabilir misin? Şimdi Derek, müsaadenle Şemsettin Bey. Gradio Türkiye'de tek bir tane derin devlet yok. Geçen Müfit Bey'le de konuştuk. Müfit Yüksel Bey'le de konuştuk. Çoklu derin devlet var. Her biri bir yere bağlı. Kimisi Amerika'ya bağlı, kimi İngiltere'ye bağlı, kimisi içeride iş bitiriyor bilmem ne. Tek bir şey değil. Ama ben yine de senin sorunu, Şemsettin Bey, Gladio'nun başı var mı abi? Bu arada o videoya da baktım ben. Müfit Bey'le kendisi gerçekten beğenerek izlediğim bir insan. Çok dürüst, kendisine ve Edip Yüksel abiye, ailelerine selam gönderiyorum. Allah sabır versin. İnşallah öldürülen kardeşleri Metin Yüksel'le ilgili de gerçek katiller Yeşil Dağlar çıkar mahkeme huzurlarında ve kollarını anlatırlar. Bu olay aydınlanır. O sevgili kardeşimin ismi neydi? İsmini alarak söyleyeyim. Derek diyor. Derek, Rumuz Derek. Derek kardeşim. Bakın Gladio bir tane değil. 1 milyon tane Gladio var. Yani gruplar halinde ülkenin bunlar hepsi okumuş, eli kalem tutan, biri hakim, biri savcı, biri genelkurmay başkanı, biri albay, biri emniyet müdürü. Yani şu anda okulları var. Sadece kendi adamlarını devletin önemli noktalarına yerleştiriyorlar. Yani bu Gladio'yu anlatırken arkadaşlar böyle sadece bana yüklenerek değil, toplum olarak hep beraber bunun üzerine gitmemiz lazım. Ben bu kadar şey biliyorsam, takdir ederseniz Bahattin Bey de çok şey biliyor. Yani bugün Sedat Peker Beyefendi çok şey anlatıyor. Bak Gladio'yu anlatıyor işte. Adam diyor evler para dolu, silahları anlatıyor. Erzurum'daki o kadın neydi ismini anlatıyor AK Parti. Dünya trilyonları vurmuş. Zehra Taşkesenlioğlu. Taşkesenleri anlatıyor. Şimdi hangi birini, yani şimdi hala diyor Şemsettin Başak yeniden video yap. Yani ya arkadaş 10 yıldır yapıyoruz. Bir üzerine gidilmedi ki. Sadece Turgut Özal'ın failleri açıklanırsa ben anlayacağım ki ülkede artık bir adalet geldi diyeceğim. Gerisi boş şey. Özal ya, Turgut Özal ya. Böyle bir insanı öldürdünüz ya.
Böyle bir insanı kıydınız ya, ülkenin cumhurbaşkanı. Babamın oğlu değil. Ben Iğdır, Ağrılı, Turgut Özal, Malatyalı. Allah'ın işine bak. Geliyoruz Ahmet Özal'la hasbelkader tanışıyoruz. Geçen bizim aylar önce bir aile derneğimiz kuruldu. Sağ olsun teklifim üzerine geldi, bizi onure etti Ahmet Bey. Dernek açılışımıza da geldi. Yani adam başını eğiyor diyor. Ne yapayım arkadaş diyor. Adam devleti bana karşı kullanıyor. Ben babamın hesabını soramıyorum diyor ya. Yavaş gidelim. Şöyle diyelim, Ahmet Özal tehditler alıyor. Babanın öldürülmesini araştırma diye, değil mi? Sus. Sus diyorlar. Sus diyorlar değil mi? Sus. Ahmet bak. Ahmet Bey sus. Kendisi bizzat zaten videolarda diyor. Bu işin uzatırsan sizin için de yaşam hakkı biter. Konuşma. Hem seni Mesela, öldürürüz diyorlar, hem anneni ve kardeşin Efe'yi, hepinizi ve Şemsettin Başak dahil, yani bizim gibileri de. Kim bu alçak? Kim bu alçaklar? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın oğlunu tehdit edecek kadar aynen hocam cüret işte eden. yapıyor yani Cumhurbaşkanı. Kim bu alçak? Anda, pislikler. Adam şu anda, ben dedim Ahmet Bey, sen dedim rahmetli babanız bu infaza kurban gitti halen. Niye cesaret edip siyasete bir daha giriyorsun? Bana dedi Şemsettin dedi. Ya zaten ben dedi ölmüşüm dedi. Yaş gelmiş bir yere kadar. Bundan sonra öldürseler ne olur diyor. Babamın ateşi diyor. Yani 30 yıldır ciğerimizi yakmış diyor. Varsın bizi de öldürsünler diyor. Biz ama bu ülkeye gönüllü hizmet edeceğiz diyor. Şimdi bazı Kürt siyaseti arkadaşlar bana çatıyorlar. Sen Ahmet Özal'a niye destek veriyorsun? Lan hemşerim, adamın babasını öldürmüşler. Ya. Bu iş siyaset üstü bir şeydir. Bana Kürtçülükle gelme. Bana Türkçülükle gelme. İnsan öldürülmüş. Bugün Tayyip Erdoğan'ı da öldürseler, ben Tayyip Erdoğan için de bunun mücadelesini vermesem ben cehennemde, yani bu kadar ağır konuşuyorum. Bir şiir için Tayyip Erdoğan'a haksızlık yapıldı. Ben onun için o gençken diyordum kim bunu yasaklıyorsa gidip boğacağım diyordum. Ama bugün Tayyip Erdoğan, ben bir konuşmasını dinledim. Dedi ki Turgut Özal'ın katillerinin de üzerine gideceğim dedi ama yapmadı. Peki bir cümlede abicim, kısa gidelim. Bir cümlede söyleyebilir misin? Turgut Özal niçin öldürüldü? Hocam bunu samimi duygularla söylüyorum. Turgut Özal Orta Doğu'da savaşı bitirmek istiyor diye öldürüldü. Tamam. Takdir ederse siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Sebeplerden biri. Peki. Evet. Şimdi yine bir seyircimiz soruyor. Ben de soracaktım ama hem de onun adını şey yaparak sorayım. G rumuzlu. Ne diyor? Şuraya not aldım. Bir saniye. Muhsin Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili malumatı var mı? Bahattin abi sorar mısın demiş G. Daha önceki videolarımda söyledim arkadaşlar. Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu da bu karanlık güçlerin sunduğu dosyaları işbirliği yapmadığı için kalemini kırdılar. Bana o dönem anlatılanlar helikopterine bir bomba düzeneği yerleştirildiğini önceden, daha bilmeden önce. O helikopter hala da kiralık bir helikopter de, hangi firmanın da bilmiyorum. Onu siz araştırın. Gazetecilerin görevi. Ve gökyüzüne uçarken bu Aselsan mühendisleri tarafından bir işbirliği yapan patlatılmak sonucunda bir kaza yapıp düşürüldü ve ama ölmemişti Muhsin Yazıcıoğlu. Sonra bir grup tarafında köylüler hatta adrese doğru, o olayın olduğu bölgeye doğru giderken o günkü o Gladio, o işbirlikçi, kendini görevini kötüye kullanan askerler köylüleri başka yere yönlendirip Muhsin Yazıcıoğlu'nun boynunu kırmak şartıyla boğarak, işkence yaparak öldürüp yol aldılar duydum. Yine aynı taktik mi? Arabada ölmeyince boyun kırıyorlar. Aynen abi, aynı. Kırıyor yani boyun kırıyor derken nefesini boğarak, yani öldürmek için gittiler. Öldürdüler, öyle gittiler. Zaten o gazetecinin konuşmasını dinlersen diyor, orada adam bağırıyor yani. Diyor ki yaralıyız, dinledim. Evet. Ya bu ülkede bunlar oluyor. Bildiklerimiz. Senin ayrıca katacağın özel bir şey var mı diye soruyorum. Hocam benim ayrıca katacağım. Bakın ayrıca. ben Bahattin Bey, bakın ben bu ülkede bir dedenin, Abdülmecit Bey'in torunuyum. Dedelerim Ermeniye, Rus'a karşı amansız savaş vermiş ve dedem üzerine şu anda yüzlerce şarkı okunmuş Kürtçe, yani kahraman. Rus'un tankını, topunu rehin alan bir komutanın torunuyum. 100 bin şehit vermişiz vatanımız için. Gerekirse yine veririz. Ama ne yazık ki bugün bu ülkenin temelini atan dedelerin torunları sürgün yaşıyoruz. Asıl vatanın sahipleri ve kendini vatanperver olarak yalandan Türk bayrağına bürünerek farklı cümleler kurarak
bizim vatanımızı gasp eden bir güruh tarafında yönetiliyoruz yani. Evet, doğru. O dönem bu insanlar şunu söylüyordu. Biz diyordu kesinlikle PKK'nın bitmesini istemiyoruz. Niye istemiyorsunuz? Eğer PKK biterse bu lafı Nazım abi de dedi bana. Nazım Kopuz aynen onun yanında da denmiş. Aferin. PKK biterse demişler Türk askeri yani bize diyor Türk askeri tembel alışır yani. Bizim ordumuz hep savaş halinde olmalı. Gençlerimiz ölecek yani. Geçecek Kürt de onu. ölmeli. Yalan. Kürt de ölecek, Türk de ölecek. Askerimiz tembel kalmasın diye. O Yalan. zaman çıkın bunu topluma anlatın hemşerim. Biz Yo. bunun niyetini bunu yapıyoruz. Ya. Parayı götürüyorsunuz. Yapmasın yani. Bunlar hepsi eli kanlı katil. Bahattin Bey. Bunlar bunlar belki Sedat Peker'i ikna ederler ama Şemsettin Başak'a yalan konuşamazlar. Ben dosyayla geliyorum. Bak biraz önce size gösterdim. Bakın özür dilerim. Ya biz senin söylediklerine yani gerektiği de bakarsın şimdi. Tamam. Bakın burada ben bunu şimdi bir sene okusam bitmez bu dosyalar. Bu adamların aynı dosyadan yargılanıyorum. Gözünü seveyim. Sizden isteyen olursa gönderirsiniz. Değil mi? Gönderiyorum zaten. Size de gönderdim dosyanın numarasını. Gönderdim. Tamam. Dosya orada gidip baksınlar. Şimdi kaydı kafam yine. Bir şey diyorduk en son. Siz ne diyordunuz? Muhsin Yazıcıoğlu sorduk. PKK'nın bitmesini istemiyorum. Onu söyleyeceğim. Dedin ki geçsinler onları dedin. Dur. Yalan konuşuyorsun. Evet. PKK'da JITEM'de aynı merkeze bağlı. Ve PKK biterse bu Masonik Kemalist sistem biter. Sistem biter. Bu köhne sistem biter. Yani bu köhne sistem hayatını PKK'ya ve JITEM'e borçlu. Düşünün. Başbağlar katliamı. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Kim yaptı mesela? Ne fikriniz var orayla ilgili? Aynı bu bahsettiğimiz güruh işte. Bana bir asker anlattı. Diyor ki gidin işi halledin demiş komutanları. Hallettikten sonra sıkmayın canınızı. Abdest alın, girin camiye 2 rekat namaz kılın. Buyur. Aynı iş değil mi? Aynı sistem. Bahattin Bey, en son kaç yıl önce tam yapmayayım yanlış olmasa ama medyadan ses kayıtları yayınlandı. O dönem artık kimdi? Bir bakan Süleyman Soylu muydu? Kimdi? Birisi diyor ki diyor ki örgüte karşı işte savaşa adam gönderin ama askerleri seçerek gönderin diyor. Yani Türkiye'nin her ilinden bir kişi şehit gelsin diyor. Hadi canım. Tabii canım bak Türkiye'nin her ilinden yani giden kişi. Hatta Ağrı'dan bu askerlerin çoğunu kurtardılar yani. Hatta o halk yani dedi ki bilerek bu ülkede kanı durdurmak istemiyorlar. Savaş tırmandırıyor adam. Türkiye'nin her ilinden yani Kastamonu, Iğdırlı, Ağrılı, Erzurum her ile bir şehir gitsin ki halk ayaklansın, devletine karşı isyan çıksın ve Türk kardeşlerimiz Kürtlere saldırsın, Kürtler onlara saldırsın, birbirini boğazlayıp yani bir katliama çevirmek istiyorlar ülkeyi. Ya bunu görmeyecek kadar gerçekten kör düşünceye sahip olmak lazım ya Allah aşkına. Bunu nerede duydunuz? Bunu? Hocam direkt yazsanız internete şimdi çıkar ses kayıtları duydum yani ses kayıtları var yani ses kayıtlarından duydum. Bir bakan mı söylemiş bunu? Bunlar bizim yanımızda da konuşuyordu bunu zaten. Bunlar diyordu ki biz bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacağız. Bütün Türkiye Arap dili konuşacak. Ne Kürtçe konuşabilecek ne Türkü lan diyordu. Türk mü var diyordu yeryüzünde. Kürt mü var? Arap dili Allah'ın diyor kitabı gelmiş bu. Bakın şu anda bu Cübbeli denen vatandaşın cemaati hep bu Gladio'nun sakallı askerleridir. Bunu bilin yani. Evet. Benim bütün cezaevi arkadaşlarım şu anda sakal bırakmış, kılıç bilemişler, bekliyorlar. Emir bekliyoruz. Şemsettin diyorlar. Emir yani baştaki isim veriyor. Şimdi isim verdiğim için bana kızıyorlar. Arkadaşım ben mi demişim bu insanlar Tayyip Erdoğan'ın adını kullansın. Adam diyor ki biz Erdoğan'dan emir bekliyoruz. Düğmeye bas dağın diyor. Fatih'ten, Kurtuluş'tan, Taksim'den kafa kesmeye başlıyor. En başta kadınları. Başı açık gezen kadınları keseceğiz diyorlar şimdi. Yeni bir Maraş katliamı, Çorum katliamı. Aynen. Peki. Aynen. Yine seyircilerimizi ihmal etmeden birisi sormuş. Cervantes 12 sormuş. Diyor ki Bahattin abi diyor. Biraz dağınık sormuş ama bu Sabancı Center cinayeti oldu. Şöyle ben onu okuyayım sonra düzelteyim. Çatlı DHKPC'leri Sabancı katliamında kullandı mı? Mustafa dediği Mustafa Duyar solcu DHKP'li. Mustafa'nın jandarma muhbiri olduğu biliniyordu. Fahriye yani Belçika'ya kaçan Fahriye emniyete çalışıyordu.
Sabancı ailesi çat diye bunu bırakırlar mıydı demiş. Ben onu nasıl soralım? Soralım. Çatlı'nın bu Sabancı cinayetinde payı var mı? Hocam şimdi bak Fikriniz var mı? orada ben bilgim Tamam. ben sadece duyumları Var yok söyleyeyim. yok. Ya yani bilgim benim tam olarak yok ama ben bunu biliyorum ki yine bu Yeşil Dağlar bu Gladio takımıdır. Yani bunlar yine aynı yani her tarafa bunlar yahu savcı bana diyor ki Yeşil Dağ'ın ismi geçmeyecek diyor. Zengin adamlar mesela Sabancılar gibi olsun adamları pusuya düşürelim. Bir dosya hazırlayayım cezaevine atayım milyon dolar paralarına çökelim diyor. Devletin hakimi diyor bunu ya. Yani ülke yani düşün sen kime gidip derdini anlatacaksın. Avcılar Adliyesi'nde yargılanıyorum Bahattin Bey. Bir hakim hanım. Bak o kadının elinden öpüyorum. Biz devletimizin içinde gerçek, merhametli, adalet için mücadele eden devlet yetkililerinin önünde çeke dilikliyoruz. Onlara sözümüz yok. 5 yıl boyunca mahkemem sürdü. 30 tane polis bana dava açmış. Şemsettin bizi vurdu. Emniyete 100 milyar para ceza masraf vermiş. Dağıtmışım güya. Halbuki onlar bize işkence yaptı. İş yerim çalınmış. 200 makine benden rüşvet istiyor. 80 milyar verirsen makineleri bulduk diyor polis. Ya kardeşim benim vergimle maaş alıyorsun. Sen derdin ne? Şimdi ben 500 tane eleman çalışıyordu iş yerimde. Ben mi bu ülkeye faydalı insanım yoksa o polisin maaşını da ben veriyorum. Adamlar nasıl bir iş yeriydi Şemsettin Bey? Yavaş gidelim. Tekstil biz elbise yani tamam. ihracat firması. Tekstil Yer firmamız neresi vardı. abi? Yer neresi? Küçükçekmece. İstanbul. Küçükçekmece. İstanbul Tamam. Küçükçekmece. Tamam. Şimdi bu polislerle olan kavgadan dolayı avukatımıza da saldırdılar. Yani kardeşlerim biz hepimiz günlerce 9 gün ben işkencede kaldım. Yani benim koparmadık etimi bırakmadılar. O kadar bilirsiniz siz emniyetinin. Bir de bizi suça soktu. Hakkari'ye oraya buraya sürgün olmasınlar diye bir de girip dava açmışlar. Ama hakim kadın onurlu bir kadındı. Kadın bir inceledi benim suçum yok. O dönemde ben Ali Fevzi bir dosyasında zaten yargılanıyorum. Yani Bayrampaşa'dayım bir tarafta onun için o dosya için gidip ifade veriyorum. Yani bu dosyayla ilgili kadın benim beratımı verdi. En son dedim ki hakime hanım ya dedim ben dedim duygusal bir insanım sizinle biraz dertleşmek istiyorum. Böyle bir anne evlat gibi. Müsaadeniz var mı? Tabii dedi ya. Askere dedi kelepçeyi açın dedi. Asker açtı kelepçemi. Oturttu beni. Ya dedim ben size biraz dertleşmek. Siz dedim inanıyor musunuz? Vatandaş emniyeti basacak dedi. İnanmıyorum. Dedim şimdi bakın bu ülkeye ben mi daha çok faydalıyım vatanıma hizmet ediyorum yoksa o bir polisler mi? 500 tane insana ekmek veriyorum. Her bir insan evinde 5 kişi bakıyorsa 5000 insan yapıyor. Bu ülkeye emek veren bizim gibi insanları bunlar batırdı. Bilerek ülkede bir ekonomik kriz çıksın diye bizi ötekileştirip rüşvet istiyor adam benden. Dedi ki Şemsettin Bey dedi zaten haklı olduğunu bilmesen ben senin beratını vermem bu dosyada. Tamam mı? Bak dedi ben devletin hakimiyim. Şu an dedi cübbemi üzerimden çıkarayım. Avcılar Adliyesi'nde köşeyi dönüm. Her an dedi öldürülme riskiyle karşı karşıyayım. Şimdi bu kadın böyle deyince benim başımda sıcak su döküldü. Dedi Allah senin de benim de hepimizin yardımcısı olsun. Ülke bitmiş. Devletin hakimi o günkü o kadının ismini hatırlamıyorum. Dosyadan bulurlar o yargılı. Dedi şu anda bak hakim bunu diyor. Devletin bütün kolluk güçleri, jandarması onu bunu hep gruplaşmışlar. Herkes kendi çetesini kurmuş. Milleti söğüşlüyorlar. Benim bile can güvenliğim yok öldürülebilirim dedi. Bugün o kadının dediği gündeme gelseydi o gün belki 15 Temmuz bugün olmazdı. Darbeler olmazdı. O hakimin dediği eğer temiz toplum için. Bunlar yaşanıyor ülkemizde yani. Bunlara dur demek lazım. Bunlar yani ben şu anda istesem Türk'ten daha iyi Türk olurum. Yalandan bir Türk bayrağı açarım. Ulan vatan Sakarya. Devletim adına yaptım. Bakın Alaaddin Çakıcı'nın geçen burada bir tanesi Fransa'da aradı. 2 tane dosyası var. Eroin'den yargılanıyor Alaaddin Çakıcı. Buyursun Alaaddin Bey çıksın bunun hesabını versin bir. Fransa'da. Yani bunlar suç örgütlerine geldiler yalandan Asala'yla savaşıyor. Ya Asala dediğin 5 milyon insandır Metin Bey. Oradadır yani Ermenileri neyini bitirmesi? Bunlar hep fantazi. Toplumu kandırıyor. Biz vatan için hizmet ettik. Ya bunlar vatan için hizmet etmedi. Bunlar yani toplumu birbirine düşmanlaştırmak için görevlendirilmiş birer tetikçi bunlar. Ya bugün Bahçeli Allah aşkına 30 yıldır hiç duydunuz mu? Toplum için ekonomiden bahsetsin. Şu anda kriz var. Ülkenin sonu ne olacak? Sadece şiddet dili, nefret söylemleri. Yani sadece ben Bahçeli Bey'in şahsı için demiyorum. Genel olarak şu anda ülkenin vatandaş için kimse bir şey söylemiyor. Ya ben çağrı yapayım. Bir an önce ülkeyi sosyal devlet yapın. Ben gerçekten bu millete hizmet ettiğinize inanayım. Bir an önce insanlara banka kartı verin. İş Banka, Garanti Bankası'nda. Garibim evde
aylık 4-5 milyar ev kirası veriyor, geçinemiyor. Bu adam, bu ev aile sahibi, genç, evine 3 ay ekmek götürmediği zaman Bahattin Bey takdir ederseniz bu adam suça bulaşacak, adam kaçıracak, cinayet işleyecek. Devletin şu anda cezaevleri bu insanları koyacaklar. 30 yıl, 40 yıl boyunca insanların ciğeri çürüyecek cezaevlerinde. Bizzat asıl katiller şu anda Ankara'da. Şu anda devletin başına çökmüşler. Vatandaşın haklarını geri dönüşüm vermiyor. Hazineye toplanan paralar nereye gidiyor arkadaşım? Tamam. Milyon... Yavaş gidelim. Dur, yavaş gidelim. Dur. Şemsettin Bey, bunlar evet bilinen sorular ama bunlar işte sistemden kaynaklanıyor. Sistemden kaynaklanıyor. Şimdi size ne sordular? Dur bakayım. Bir saniye. Evet. Ya şeyi soruyorlar. Alaaddin Çakıcı ile tanıştınız mı? Yok, ben Alaaddin Çakıcı'yla hiç tanışmadım ama adamlarıyla cezaevi yattık yani. Hepsi de bizim önümüzde çeket ilikliyordu. Kardeşim, bu cezaevin en büyük icraatı sizsiniz. Size saygımız var. Siz resmen yani derin devletin adamını kaçırmışsınız diyordular. Ve Ali Fevzi Bir'in adamları aylarca bizi infaz etmek için peşimize düştüler de başaramadılar. O dönem ben cezaevine çıktıktan sonra benim Ford Mondeo bir tane araba aldım. Alman arabasıydı. Alırken adam oto tamircisi. Sordum, dedim bu arabanın özelliği ne? O konularda ben biraz hassasım. Bana dedi ki abi dedi, ben arabanın tavanını, yanları hepsini çelik borularla dedi döşemişim. Bir kaza olursa dedi kesin araba pert olmaz dedi. Ve o arabayı aldım. Ali Fevzi Bir'in adamları Hasan Yeşildağ'la anlaşmalı. Ben ve kardeşlerim giderken bir adamı alkol içirtmek şartıyla az bir ceza, kamyonla arkadan bizi suikast yapmak istedi. Ölmedik. Ölmedik yani. Şey gibi, Susurluk gibi değil mi? Aynı bizi öldürmek istedi. Polis de o adamı koruyordu. O günkü görevli polis de ya bir şey olmaz, adam içkili. Lan dedim, konuşma, yürü git dedim polise dedim. Çakal dedim, adam dedim bizi öldürüyorsan diyorsun bir şey olmaz, içkili. Bir kere içkili araba kullanmaktan dolayı adamın hemen ehliyetini, adamın sorguya alması lazım. Ya bir şey olmaz dedi. Dokunmayın. Türkiye'de yani değil mi bu? Türkiye'de ya, Küçükçekmece'de bizi öldürmek istediler. Tamam. Yani o Susurluk'ta kamyonu vuran şoför Hasan, soyadını hatırlamıyorum. O adam niye ceza almadı abi? Hocam, arkadaşları ona o işi yaptıran ona ceza aldırır mı? Yani. Güç zaten onların elinde. Bakın, ben Bayrampaşa cezaevinde yatıyorum. Yani diğer kanallarda da anlatmamışım yine. Sadece İrfan Aydın'a biraz anlatmış, size anlatayım. Ya 3 tane istihbaratçı geliyor, yani MİT'ten geliyorlar. Güya ifademizi almaya, işte bu olay nasıl oldu? Aliço'nun dosyasını soruyor. Ve adamlar o arada bana şunu soruyorlar. O günkü cezaevi müdürü de Bahti Şener. Yani bu adı Bahti Şener Bey'in bu işte işbirliği yapıyor diye demiyorum. Yani sadece ismini söylüyor. Evet. Adam bana diyor ki bu devlet diyor, Şemsettin diyor, sana diyor suikast silahı verecek, susturucu. Bir nolu DGM'de yargılanıyor. Yani evet. DGM'de diyor yüzbaşı diyor sana silah verecek diyor. Kelepçe açılınca diyor silahı al diyor. Ayhan Tokçan'ın kafasına sık. İşte o suç ortaklarının kafasına sık ve hakim savcılara da hepsine sık diyor. Sana diyor en fazla 2 sene ceza istenir. Onda da seni kurtarırız diye bana teklif geldi. 5 milyon dolar para ve bu teklifi yaptıran da güya parayı verecek Ali Fevzi Bir, ama buna göz yuman, bu senaryo, buna aracılık yapan da Hasan Yeşildağ yine. Bak, hem adamı bize kaçırtıyor Ali Fevzi Bir'i. Hem adamı çırılçıplak videoya aldırmış Ali Fevzi Bir'i. Santaj olarak kullanıyorlar o bizi alırken. Hem de adama diyor ki merak etme, biz senin bu demiyor ben seni kaçırdım. Seni diyor bu olaydan kurtaracağız. Yani müdürü öldürteceğiz ve öldürtmek için de beni cesaretli görüyorlar. Teklifi bana getirdiler. Ben kabul etmedim. Çünkü ben biliyordum böyle bir şeyi yaptım an orada bir tane de benim kafama atacaklar. Diyecekler bir adam işte gizlice kim bilir silahı nasıl koydu pantolonun içine. Demeyecek artık bunu yüzbaşı verdi, biz organize ettik, biz öldürdük demeyecek. Şimdi bunları dediğim için adam diyor ki sen diyor devlet sırrını anlatıyorsun. Hemşerim, cinayet işliyorsunuz, katilsiniz. Cinayet işliyorsunuz. Evet. Cinayet işliyorsun. Devletin hakimi, savcısını bile bana öldürtmek istedin ya. Bu her yerde, Amerika'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Adamı öldürürler ama ortalıkta hiç kimseyi görmezsin. Hocam bak, o gençten bahsedeyim. Üzülüyorum o çocuk için. Kim yani o neydi onun ismi? Bu Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalayan atın kafama diyor. Alparslan mı? Aynen Alparslan. Bakın orada lütfen gazetecisiniz, lütfen şimdi not al. Oradaki konuşmasını iyi dinle. Alparslan asla konuşurken
hakim zaten konuştukça hakime rast çekiyor. Diyor yarın sizi de yargılayacaklar. Doğru dedi. Çocuk dedi, doğru dedi. O hakimler hep yargılandı. FETÖ'den oradan buradan neyse. Diyor ki sana bu işi kim azmettirdi? Çocuk açık ve ne söylüyor? Şimdi bunu dediğim için yine bana kızacaklar. Cumhurbaşkanı adını. Adam açıkça diyor ki Tayyip gel diyor ya sen yaptırmadın mı bana bu işi diyor. Ya şimdi bak toplum bunu görmüyoruz. Yani bilerek suçluyu azmettiriciyi saklıyoruz yani. Biz arkadaşım bu ülkede Cumhurbaşkanı da olsa suç işleri içinde ismi geçiyorsa isim verecek. Yani gelip o Alparslan'ın bravo sana bul o konuşmasını getir yayınla şeyde yargılanırken diyor Tayyip gel sen ismin geçiyorsa haklı bile olsa gelip ifadene başvurulması lazım. Bütün kamuoyu bu tür meseleler bütün toplumu ilgilendiren meselelerdi. Gizli ifade verme şeyi yok. Şimdi beni tehdit ediyorlar madem bu kadar suç dosyası biliyorsun gel devletin hakimine gizlice ver. Kamuoyuna niye açıklıyorsun? Arkadaşım bu mesele bütün toplumu ilgilendiriyor. 90 milyonu hatta dünyanın meselesidir. Siz bize diyordunuz ki Almanlar düşman, Amerika düşman, o düşman, Yahudi'yi, Hristiyan'ı hepsini başını keseceğiz. İnsanları mescitlerde, camilerde örgütlüyordunuz. Yani bu ülkenin kurucusu Atatürk'e kamikaze dalış yapacaktınız. Hepsi ortada işte Google'a yaz çıkıyor kaplancılar nasıl bir dalış yap. O şeyi bulabilirsen Alparslan'ın videosunu ortalarda masayı kırıyor, dağıtıyor sonra diğer şeyler diyor ki tamam. Tayyip gel. Tayyip gel diyor. Yani yayın bulabilirsen şimdi yayın. Merak eden baksın biz ismi verdik. Evet. Şimdi abi sana şimdi ne diyecektim? Cihat etmek kalemi şu an peki. Onu hallettik. Ne diyorduk? Bir şey diyordum ben ya. Recep Yazıcıoğlu ile ilgili ne diyeceksin? Onu da 2 kere araba kazası süsü verdiler. İkincisinde şey yaptılar, öldürdüler. Ne diyorsun? Erzincan valisi. Bir fikrin Aynen. var mı? Var veya yok ona göre devam edelim. Orada bir fikrim ben yine bu Gladio'da şu. Aynı bu karanlık yapılar yaptı hocam. Aynı ben bunlar. Bakın Şemsettin Başar nasıl arabayla öldürmeye kalktı öldüremedi. Şimdi biraz önce sana dedim şu anda Almanya'da adam bana bal veriyor. Götür bu bal senin bütün akciğerlerini temizleyecek diyor. 10 gün sonra arıyor diyor ki durumun nasıl? Bal iyi geldi mi? Ben mahsus diyorum ki balı yemedik yani tabii biz balı attık. Dedim ki vallahi o balı yediğimden beri dedim biraz iyiyim ama kalbim çok sıkışıyor dedi. Yani adama bilerek safları oynuyorum. Yani yani seni öldürtmek için başka yollar deniyorlar. Başka yollarla sanası. Biz Zehir özelde konuştuğumuz için seyircilerimiz biraz yavaş gidelim. Yavaş gidelim. Ermenistan mı dediniz? Aynen Ermenistan vatandaşı. Bir arkadaşınız Arkadaşım size değil yani ben bal sanatçıyım gönderdi. diye hayır ben sanatçıyım diye bana sempati diyor güya. İşte bana diyor ki al bu bal diyor çok güzel bir bal al götür ye. Yani şimdi bak bu Gladio öyle bir şey var ki seni kendi dilini bilen birine anladın mı dikkat çekmesin diye. Seni en böyle yakınından vurmaya çalışıyor. O yüzden herkes dikkat etsin. Türkiye'de şu anda insanlara zehir vererek kalp krizi geçirtmek istiyor arkadaşlar. Zehir veriyor. Bak bu öyle bir zehir ki senin bütün damarlarındaki kanı pehterlaştırıyor. Ve doktor bulamıyor. Kalp krizine öldü gitti. Gel de bunun hesabını sorun. Ve bu adamlar şu anda Karanlık Parti'nin adamlarıdır. Biri milletvekilidir, biri belediye başkanıdır. Şimdi burada ben bunların ismini şimdi açıklamak istemiyorum yani. Bunlar hesap verecek yani. Bunlar böyle yaptıkları bu suçlar yanlarına kar kalmayacak. Bunlara her türlü hesap sorulacak. Bizzat kendim ve başkaları soracak bu insanlarda hesap. Öyle insanları kandırıp zehir vereyim. Al götür bunu iç. Bu senin damarlarını açacak. Bunların hesabını verecekler bunlar. Baksanıza Aytunç Altındağ adam bir ayda çöktü. İşte, hatırlayın. Ya, bakın bir tane adam çıktı. O neydi? Bir tane gazeteci durmadan şakşakçılık yapıyordu. Cumhurbaşkanım şu bu. 13 yaşında kıza şeyden yok. O ispatlanmadı. Yapma onu. Fatih Tezcan. Neyse yani yayınlanıyor yani. O kadar anlatıyorlar. O ispatlanmadı. Yok. Bugün bakın ülkedeki medya neden dilsiz olmuş? Bahattin Bey. Ya siz bak bu kadar dosya Turgut Özal'ın bir kere bu ölüm olayı bile ki şehittir, şehitlik unvanı verilmeli rahmetliye. Kendi başına bir yüz karasıdır ya, işkencedir ya. Benim dosyayı bırakalım hele. Turgut Özal'ın dosyasının üzerine gitmiyor Cumhurbaşkanı ya.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal kendi de yarın senin başına da gelebilir. Tamam. Orada Şemsettin Bey büyük resme giriyoruz. Küçük resimden büyük resme giriyorsunuz. Sisteme giriyorsunuz. Şimdilik oraya girmeyelim. Girersek çıkamayız. O büyük resimle ilgili. Türkiye bizim değil. Onunla ilgili. Ta Lozan Anlaşması'na kadar gideriz. Gitmeyelim. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Peki Sedat Peker'le tanıştınız mı? Yok, Sedat Bey'le tanışmadım. Ama kendisine cezaevinde daha önceki röportajlarda bilirsin. Onun da bir sürü... Nasıl bilirsiniz? Arkadaşları benimle hapis yattı. Ya Sedat Peker nasıl bilirim? Adam 16 yıl cezaevinde yattı. Ömrünü kitap okuyarak geçti. Şu anda sosyal medyada duyduğum kadarıyla bir sürü karalama propagandası yapıyorlar. Adama FETÖ iftirası atıyorlar. Yok şucu. Bana da yapıyorlar bunu. Sen şucusun bucusun. Niye? Bunların çünkü pisliklerini anlattığımız için. Sedat Bey yaptığını şu anda konuşmaları takdire şayandır. Dedikleri hepsi doğru noktasına kadar. Hiç kimseye iftira atmıyor bu adam. Bana göre toplumun onu olsun benim gibileri cesaretlendirip bize manevi destek verip bu suç dosyaları ne biliyorsak anlatmamız için bize sahip çıkmaları gerekiyor. Peki hep yakınındaki zayıf insanları öldürürmüş. Yakınındaki zayıf. Bu taktik midir böyle mafyada? Kimin yakınındaki zayıf insanlar? En yakınındaki Ahmet Kürkçü açıklıyor yakın adamı. Kim zayıf varsa böyle ona abiciğim diyen bilmem ne diyen. Şimdi Ahmet Kürkçü bak burada beni konuşturmasın Ahmet Kürkçü yani. Ahmet Kürkçü sen 20 yıl 30 yıl Sedat Peker'in yanındaydın da o zamana kadar iyiydi de şimdi mi bu adam kötü oldu? Bıraksın bu işleri ya. Yani Sedat Peker yani sonuçta tamam Sedat Peker diyor ki tam bağımsız mahkeme kurulsa zaten suçunu kabul ediyor. Ben de ediyorum. Gidip hesap verelim. Ama Ahmet Kürkçü bunları anlatıyor diye Sedat Peker'in bu anlattığı suç dosyaları yalan mı yani şimdi? Doğruları anlatıyor şimdi. Ahmet Kürkçü kendine bireysel sorunları anlatıyor. Sedat işte ben dinledim birkaç şeylerini, videolarını. Sedat Peker kurnazdır. Bir insanda çıkarı olmayan bilmem ne. Ya arkadaşım sanki sende de var o zihniyet. Herkeste oldu bu. Ülkedeki asıl darbelere gelelim. Asıl bu Gladio'ya gelelim. Sen adamla bireysel ters düşmüşsün. Sedat Peker Ahmet Kürkçü'nün altına bana göre şu anda bir zırhlı araba koysaydı bir 20-30 bin neyse bir 1 milyon dolar para koysaydı Ahmet Kürkçü şu anda reisim deyip dururdu yani. Bunlar tamam, boş işler. O zaman Ahmet Kürkçü'ye de söz hakkı çıktı. Sedat Peker'e de söz hakkı çıktı. Peki. Neyse şey yapmayalım. Abi, Ahmet Kürkçü'yü ben tanımam, etmem yani. Bilmiyorum ne yaşam. Onların özel arkadaş arasında olup biten şey bize yakışmaz yani. O böyle bu böyle demeye. Siz inanıyor musunuz Sedat Peker bu kendi aklından çıktı da bunları arkasında bir proje, bir istihbarat örgütü falan yok mu? Ben inanmıyorum istihbarat örgütü olduğuna. Hepsini doğru söylüyor. O Sedat Peker niye bunu söylüyor biliyor musun? Cezaevi yatan biri. Çünkü benim de içim ciğerim yanmış. Bu adamı 16 yıl ciğeri yandı tamam cezaevinde. Bu hep bunu intikam yaptı kendine. Tamam mı? Çünkü adam diyor ki Tayyip Erdoğan'ı bile suikast yapacaklar biz kurtaracak. Bizim cezaevinde çıkmamızı bile yani bana iyilik yapmak için değil. Sedat Bey aracı oldu. Yani Hasan Yeşildağ gidiyor Sedat Peker'e rica ediyor. Biliyorsun o dönem Sedat Peker'in devlette eli güçlüydü yani. Kendini sağlama almıştı. Hasan Yeşildağ diyor Sedat şu Ali Çoğ'u çağır. Zaten videolarda anlatıyor. Şu davadan geri çeksin yani. Sonuçta kendi kardeşi de bizden beraber adam kaçırmaya iştiraktan 32 yıl ceza isteniyordu. Bize de 27,5 yıl ceza. Kardeşi bir gün dahi yatmadı. Bakın Hasan Yeşildağ kaldı. Sedat Peker Ali Fevzi biri çağırıyor ta Bayrampaşa'da bana söylendi. Gökhan dedi. Dedi işte Hasan abimiz dedi. Sedat Peker'den rica etmiş. Sedat Peker Ali Çoğ'u çağırıyor Şile'deki villasına. Yani villasına mı artık o boyutunu bilmiyorum. Diyor ki Ali Çoğ'ya diyor ki ya bu davayı geri çek. Ya diyor çekemem. Bunlar beni kaçırdı. O da diyor ki Ali diyor. Ali Fevzi 1'e diyor. Yani bu Ömer Lütfü Topal'ın iş ortağını. Ve Ali Fevzi 1 de biz cezaevindeyken Topal'ı öldürtmekten yani azmettirmekten o da yatıyordu Kartal'da. Kendi iş ortağını öldürtmekten. Diyor davayı geri çek. O da Hasan Yeşildağ da gitmiş o ortama. Bak bize adamı hem kaçırtmış hem de gitmiş adamla sıkı fıkı sohbet ediyor. Diyor ki davayı geri çek Ali Fevzi bir de yok diyor. Sedat Peker de diyor ki yani bir kere rica ettik lafımızı yere vurma diyor. Ondan sonra Ali Fevzi bir gitti Ankara'dan yeniden hepimizin resimlere baktı.
Yeni bir senaryo çizdiler. Efendim dedi, beni bunlar kaldırmadı. Emniyet kendisi bir şema çizdi. Bir tiyatro, bir fantazi uydurdu. Gel, bu Şemsettin Başak tehlikeli biridir. Bunu cezaevine atamıyoruz bir türlü. Diğerlerini, onu bunu. Böyle bir suç dosyası sundular önüme. Bu adamlara ben pişmanım dava açtığım için. Beni kaçıranlar bunlar değil dedi. Ondan sonra biz çeteden düştük. Çete olmadığımıza kanaat getirildi. Çünkü onu Hasan İşi de ayarladı zaten. Bizzat dosyanın içinde onların ismi olduğu için bu dosyayı temize çıkarmak istiyordular. Sonra Peki. Sultanahmet Mahkemesi'ne, adliyesine düştük. Edirne'den bizi çağırdılar. Ben bir baktım, hakim, savcılar hepsi kaş göz yapıyorlar birbirlerine. Yani yani tiyatro gibi. Gülmem geliyordu. O ona kaş yapıyor, tamam hepinizi bırakıyoruz. Bizi bıraktılar. Yani o olayda Sedat Peker Aliço'ya o ifadeyi değiştirdikten sonra biz, yoksa belki şu ana kadar halen cezaevindeydik biz. Tamam. Peki ne kadar kaldı? Ne kadar cezaevinde kaldınız toplam? Yani ben ve arkadaşlarım 3 yıl, 3,5 yıla yakın yattık Edirne Fethipilerinde. Yaklaşık 1,5 senemiz Bayrampaşa, geri kalan 1,5 senemiz de Edirne Fethip'inde. Rabbim düşmanımı düşürmesin o dar yerlere. Bütün cezaevindeki mahkumlara Allah yardım etsin. Zor Amin. bir durum. Çünkü o hücrelerde, yani arkadaşlara şey olsun diye söyleyeyim. Yani öyle bir ruh haline giriyorsunuz ki diyorsun üstü açık mezardayım, ruh çıkmamış. Yani diyorsun ya Allah'ım al bu canı çıksın. Çünkü bir gün değil, 2 gün değil, her gün o dar hücrelerde zor yani. Döndür deli taylar gibi çok zor yani. Hele bir de evliyseniz, çoluk çocuğu babasıysanız ayrı bir dram oluyor. Ailelerin geliyor cezaevinde bir sürü üst araması falan, yani etik olmayan insanlara işkence yaparak görüştürüyorlar. İstemiyorduk ailelerimiz ziyaretimize gelsin yani. Bizi o kadar bezdiriyordular. İşkence, ne tür işkenceler gördünüz? İşkence Bayrampaşa'da ne bir fazla eksik ne bir fazla yalan olsun. Bizi alır almaz zaten evlerimizde alındık. Bir kere 3-4 saat böyle ellerimiz ters kelepçe, yani emniyetin içinde olmamıza rağmen seni bir kere çırılçıplak soyunduruyor. Çapraz vuruş, kafanı duvara koy diyor. Bağırıyorlar, sinkaflı küfürler ediyorlar vatandaşa. Beynim patlıyordu. Ve gece saat 2-3 oldu mu seni götürüyor işkence odasına. Kafanda çuvalla, yani böyle 3-4 dakika yürütüyor böyle. Bilmiyorum nereye götürüyorsa, çuval kafanda. Yatağa uzatıyorlar. Yani senin önemli yerlerine elektrik veriyorlar. Ellerine sıkıyorlar. Böyle ufalıya işkence yapıyorlar. Ayaklardan elektrik veriyorlar. Çok kötü işkence yapıyor. Yani yumrukla, tokatla vurma, ne bileyim, jopla vurma. Yani ta ki diyor bunu da anlat, bunu da anlat. Yani orada zaten nezaretin girişinde yazıyor yani Allah yok, peygamber izine çıktı. Yani düşün, yani Müslüman bir devlette zaten o yazıyı okuyunca sen artık zaten yani diyorsun yani burası başka bir şey. Bu Allah ülke bizim yok değil yani. bu ülke Allah bizim değil yok, diyorsun, evet. değil Evet. diyor. Allah yok, peygamber izine çıktı. Yani 9 gün boyunca bizi tırnaktan düşürdüler. Hatta doktor bile onların adamıydı. Bize polis diyordu, doktora işkence gördüğünüzü derseniz sizi daha kötü, bu sefer cezaevine girerken işkence yaptırırız. Ben doktora hepsini dedim. Dosyamda da yazıyor. İşkence gördüm. Hepsini anlattım. Tutanağa geçtiler. Ama doktor dedi yapacak bir şey yok. Bu sefer orada dediğimiz için Bayrampaşa girişte 100 tane asker bizi kompost ettiler. Yani benim bedenim şu gözlüğün kapağı gibi simsiyah ettiler bizi içeri. Yani düşün, o bizi böyle, yani kemiklerimiz kırılana kadar bizi, her tarafımızı morarttılar. Yüzlerce asker. Tekme nereden geliyor, yumruk nereden geliyor? Ya kendi kendime, dedelerime nalet okuyordum. Yani ulan diyordum, bu ülke için dedelerim kan döktü. Bu ülkeyi kurduk. Bu dedelerin torunlarının yaşadığı olaya bak. Yani olabilir, suç işlemiş olabiliriz ama bu zulüm olamaz. Böyle bir zulüm dünyada görülmemiş. Bu işkenceler yani akla ziyan. Akla ziyan. Bugün cezaevinde hangi görüşten yatanlar olursa hepsi neyin ne olduğunu bilir yani. Yani en koyu MHP'li bile diyordu biz hayatımızı solculara bağlıyız. Solcular bizim için kendini ateşe verdi. Bu cezaevindeki zulüm bilsin diye. Bayrampaşa yangını bilirsiniz üstadım. Biliyorsunuz. Evet. O yangın niye çıktı? Kendini yakan vatandaş sadece 3-4 tane solcu için yakmadı. Bütün o cezaevindeki insanlar için, cezaevindeki
yanlış giden olayların düzelmesi için sesini duyurmaya çalıştı. Mesela çok mahkum şimdi ateş, duman çıkarıyor. Son çare artık insanlara buraya geliyor. Yani insanların bu sessiz çığlıktır. Şu anda cezaevinde bir sürü insanlar imdat diye bir ses bekliyorlar. Yani bunları görmek, telefona bile gidiyorsun, adam senin diz kapağına tekmeyle vuruyor. Çabuk kapat diyor yani. Böyle bir sistem var yani. Seyircimiz tarihi soruyor. Ne zamanlar oldu diyor bunlar. Tarih ne zaman oldu? 2001'den 2004'e kadar. AK Parti Anladım. gelmişti göreve yani. 2004'e kadar. Şimdi onda diyecek ki AK Parti'nin alakası yok. Ya zaten ben AK Parti'yi suçlamıyorum ki kardeşim benim. Sistem. Bu 50 yıllık yani bir projedir. Yani o 12 Eylül darbesini kim yaptıysa o darbenin devamıdır işte. Yani devamıdır. Zincirleme gibi. Partiler ne ki? Partiler bunların esiridir. O komutanlar, o general, ey oğlum bak seni başbakan yapacağız ama akıllı ola. Evet. Bu. Hala var mıdır şu anda da cezaevlerinde işkenceler? Daha beteri var. Of. Bakın bir insanı hocam, işkencenin çeşitleri çoktur yani. İşkencenin yani çeşidi illa seni kalkıp darp etme. Öyle şeyler var ki diyorsun keşke beni öldüresiye dövseler ama bana bu psikoloji işkenceyi yapmasa. Aşırı psikoloji işkence var. İnsanlar intiharı seçiyorlar. Yani cezaevlerde kaç kişi bir şekil intihar ettiler, intihar ettirdiler. Ya adam gözümün önünde yüzbaşı geliyor, eli böyle yürüyor. Ya keleşi gözümün önünde birisinin yatağın altına koydu ya. 14'lü silahı koyuyor. Cep telefonları koyup gidiyor. Şimdi bu adam silahı takıyor sırtına. Voltada geziyor. Böyle yarım omuz. Var mı lan bana yan bakan? Bir şey desen adam herkese sıkacak. Ya sen arkadaşım bu cezaevi midir yoksa infaz yeri midir? Peki. Bir seyircimize konuyla pandemi döneminde bu pandemi döneminde aşı oldunuz mu? Ben aşıyı neye dayanarak bunu soruyor bilmiyorum ama aşı acaba bana yan etki mi yaptı? Onu mu demeye çalışıyor? Yok. İbrahim Tansuk soruyor. Ben genelde sorarım. Aşı oldum hocam. Ben üçünü de oldum çünkü esnafım, iş yerlerim var. Burada Almanya'da benim döner BioNTech mi oldunuz? BioNTech oldum. 3 tane oldum. Bilmiyorum yani. Yan etkisi var mı? Yan etkisi sanki var gibi. Yani insanı böyle nasıl diyeyim biraz halsizlik yaptırıyor gibi geliyor bana. Eski gücünüz var mı? Halsizlik gibi mi? Evet. Ya eski güç yok işte. Yani bir yan etki var gibi ama hatta düşünüyorum bu aşıyla ilgili bir dava açayım diyorum. Nereye? Hangi kuruma gireyim dava açayım? Kazanabilir miyim? Bilmiyorum. Evet, yapın. Siz plandemi mi dediniz, pandemi mi dediniz o dönem 2 sene boyunca? Yani sahiden inandınız mı böyle bir virüs olduğuna? Hocam benim ailem komple virüse kapıldı yani. Eşim, çocuklarım hepsi korona oldu ama ben hiç olmadım. Ben ayakta atlattım. Tamam. Ben hiç hasta olmadım yani. Ama buna rağmen bize şart koştular. Yani Almanya'da esnafsan, dükkan başındaysan anladım, biliyorum. Müşteri geliyorsa sen o iğneyi sana zorunlu şart koşuyor. Vurmak zorundasın yani. Ben zorunlu vurdurdum yani. Tamam. İbrahim İhsan Tansuk soruyor Hollanda'dan ve teşekkür etti. Aynı zamanda diyor ki Lucy de soruyor. Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne düşünüyor diyor. Bakın bu yobaz zihniyet bizi o kadar canavar büyüttü ki benim çocukluğum Mustafa Kemal Atatürk'e bizi hep düşman gibi yetiştirdi. Özellikle bu dini kesimler. Ben namazında, niyazında bir gençtim. Ama sonra ne zaman ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kitaplarını okudum, kendisinden özür diledim. Dedim ki seni bana canavar diye tanıttılar, kusura bakma dedim kendisine. Bir onda duygulandım. Bir de hangi kitaplarını okudunuz abi? Onun kitabı yok ki, Mustafa Kemal'in kitabı yok. Nutuk kitabını okudum. Topluma Nutuk'ta gençliğe ne diyor? Çağrısı. Nutuk'ta ne diyor? Din ve devlet işlerini birbirinden ayırdım diyor. Ne diyor? Yurtta sulh, cihanda barış diyor. İnsanlara okumayı tavsiye ediyor. Yani aydın bir gelecek. Kesinlikle yani ben orada Atatürk'ün 100 yıl önce gördüğünü bugünkü kör düşünceler görmüyor diyorum. Ben bunu iddia ediyorum. Ben Atatürk'le ilgili büyük bir saygı duyuyorum yani bu ülkenin kurucusu. Abi peki kısa gidelim o zaman. Dedelerimi de dava arkadaşı yani. Atatürk de benim dedelerim dava arkadaşı yani ben. Ama peki. o dönem bir talihsizlikler yaşanmış yani. Evet.
Kemalizm diyoruz biz buna. Şu anda yaşadıklarımızın, sizin yaşadığınız işkencelerin, yaşadığı cezaevlerinin bu adamda ilgisi, suçu yok mu yani bu adamın? Ya şimdi hocam, bu adam ben kendisini görmedim. Doğru mu? Kendisini görmedik biz. Ama kurduğu bir cumhuriyet var. Tamam. Çok basit gidelim. Çok basit. Fazla dağıtmayacağım. Biz fes takıyorduk. Sarık takıyorduk. Bilmem ne takıyorduk. Niye bize Yahudi şapkasını dayattı bu adam? Ölüm tehdidiyle. Bakın benim dedelerim de onu anlar. Şimdi bunu demezsem ben gerçekten dürüst bir insan olmadığım çıkar ortaya. Ben de doğruyu söylüyorum. Mesela bizim dedeler diyordu yani. Dedeler der ki o günkü Aksaray. Yani 5 sene Evet. boyunca bu ülkede camiler dediler ahara çevrildi. Hatta bir tane hoca vardı Küçükçekmece'de, geldi dedi ki ben tam ezan okuyordum. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim. Şurama dedi bir yumruk yedim. Yani o günkü komutan yani vatan hainiymişti. Adam diyor ki yani düşün bu ülkede bilerek nefret ekiyordular. İşte hocam Gladio ta o dönem var yani. Öyle bir yumruk yedim ki diyor kulağımda kan aktı diyor. Ezan yarıda kaldı diyor. Ezan okumayacaksın diyor dedi. Bana dediler Türkçe ezan okuyacaksın. Ama şimdi o kişinin yaptığı suçu Atatürk yaptırdı demek hata olur yani. Şimdi oradaki bir canavar sistem var yani. Şimdi bu canavar sistem hepimizi yiyip bitiriyor. Yani bunlar bu yanlışlar düzelsin. Ben bir kere buna karşıyım. Bu ülkede kimse kimseye zor dayatmamalı. Yani ben de bir Müslüman evladıyım. Ben namazımı kılıyorsam eğer bir Kemalist gelip benim namazımı yasaklıyorsa ben onunla savaşırım. Tamam. Ama ben kesinlikle şiddete başvurmana yana değilim. İnsanlar inançlarını doya doya yaşasın. Her konuda. Yaşasın. Yasaklar bizi perişan ediyor. Zaten bizim isyanımız budur. Temiz bir toplum. Adam bisiklet sürüyor. Allah'ım diyor. Bahattin Bey'in işini rast götür. Şemsettin işini rast. İyi ki böyle iyi adamlar var diyor. Değil mi? Bisiklet sürerken bile. Ya da koşarken. Yani bana mı kalmış adamı zorla Müslüman yapmak ya? Bana mı kalmış adamı zorla? Yani ben buna karşıyım. Şimdi benim bir sürü arkadaş Şemsettin Kılıçları bile bütün Avrupa'yı diyor İslam devleti yapacak. Ya arkadaşım bu kör zihniyet, bu yobazlıktır Bahattin Bey. Ya şimdi ben tamam da Alman'ın ikisi de yobazlık ama ya. Aynen ikisi de yobazlık. Abi yani. Biz de onu diyoruz. tamam İki da taraf da yanlış yapıyor yani. Bak, Şemsettin Bey bak seyirci soruyor. Ağrı Zilan katliamını sorar mısın diyor. Tabii ki. Şimdi bakın ben böyle işlere hassasım. Girmeden. Dersim katliamını. Tamam. Aynen bakın. Hocam Ağrı Zilan katliamı yapılmıştır. Benim ailemden de orada çok insanlar katledildi. Bizzat işte Sabiha Gökçen tarafında yapıldı söyleniyor. Ama ben bu tür şeylere zaten girmek istemiyorum. Niye biliyor musun? Beni bilerek bir siyasi oluşumun içine çekip bu asıl anlatmak istediğim o zaman yorum yapmayayım ben girmeyeyim diye bu konuya girmek istemiyorum deseydiniz keşke. Aynen yok itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar bizi. Tamam. Buna girersin. Oldu bu ülkede Dersim'de insanlar katledildi. Seyit Rıza'nın oğlu 14 yaşındaydı. 18 yaşını geçtiler. Oğlunu öldürdüler. Bunlar söyleniyor. Hepimiz duyuyoruz. Bu ülkede bir sürü katliamlar yaşanmış herkese. Kürt'te de Türkiye'de. Biz de bunlar artık son bulsun diyoruz işte. Bir an önce artık giden gitti. Kalanları nasıl yaşatabiliriz? Ülkemizi nasıl normale çevirebiliriz? İşte bunun adı kültürel haklar olsun, dini konular olsun. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş başörtü konusunu konuşuyor mecliste. Yani düşünebiliyor musun? Yıllardır bu ülkede başörtü sorunu konuşuluyor. Bu da bir siyasi malzemedir bana göre. Ya benim annem zaten hep başı kapalıydı. Benim kız kardeşim zaten hep başı kapalı. Ama kimse bana diyemez sen dinini yaşayamazsın. Sen namazını kılamazsın. Dediği an zaten kabul etmem ben. Şiddetle karşı çıkarım. Her türlü savaşırım. Benim için önce inancım gelir. Allah gelir. Benim inancıma kimse. Aynı şekilde bir Alevi kardeşimin de inancına karışılmasını istemem. Yani bir gün Madımak'ta bir grup yobaz gittiler. 38 kişiyi ateşe verdiler yani. Bunun neyini savunacağım ben? Bir de bunu İslam adına yaptık dediler. O Sefertaş benim akrabamdı. Annemin akrabası Iğdırlı. Bir tane de Gümüşhaneli miydi çocuk? Ya işçiler açık benzin döktü. Bu insanları yaktılar. Sefertaş parmak sallattı. Tayyip Erdoğan dedi. Bunun sorumlusu sensin dedi. Bir yanlış bir başka yanlışı doğru kılmaz. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Yani biz her türlü yanlışa karşıyız sevgili canlar. Kimseye zulüm yapılmasın bu ülkede. Ermeni de olsa yapıldı. Yapılmaya hala devam ediyor. O gün onlar hala devam ediyor. Evet. O gün onlar yapıyordu. Bugün de bunlar yapıyor. Sevgili üstadım. Yani bunu diyoruz işte. Diyarbakır'da bir sürü insanımıza dışkı yedirmediler bunlar. Ben çocuktum. Diyarbakır cezaevi buyur. Bakın. Hayır. Sivil hayatı söyleyeyim. 1984. Evet. 1984
Bizim köy Iğdır Tacirli köyü. Bir grup asker, bir uzman çavuş. 10 tane 15 tane bir manga askerle gelmiş. Size şerefim üzeri yemin ederim bütün büyüklerimizi çırılçıplak soyundurlar, sürünür lan dedi. Şimdi ben de o çocuğun, dedenin bir evladıyım. Benim gözümde sen benim babamı süründürüyorsun. Benden nasıl bir ruh hali bekliyorsun? Yani sana çiçek mi vereceğim ben? Ve adam o kadar işkence neymiş? İhbar gelmiş, köyde herkeste silah var. Allah'tan benim bir dayım çok akıllıydı. Akil bir insandı yani, tecrübe. Geldi, komutan dedi, köylüme karışma, yarın gel. Bütün silahları dedi ben sana vereceğim dedi. Adam çıktı caminin anons etti gittikten sonra ve o askerleri getirdi evinde, bir de yemek yedirdi, 2 tane koyun kavurma öyle gönderdi. Şeyden bağırdı. Dedi ki işte ismini söyledi, ben falanca kişi köylüm dedi. Halbuki muhtar o değildi. Muhtar başka biriydi ama asker muhtara işkence yapıyordu. Muhtarı da bile tir tir titrediyordu. Dedi bak ben sizi adınıza bunlara söz verdim. Ben demiyorum evinizde kendinizi koruyacağınız iyi silahını getirin. Ya sağda solda çürük bir şey ne varsa getirin. Bu adamların ağzını kapatalım, başımızdan bela gitsin. Ve insanlar tutanak tutturmamak şartıyla caminin havlusuna kimisi av tüfeğini götürdü, kimisini çaktı falan. Çuvala koydular. O asker teşekkür etti. Gitti, amca ben de emir kuluyum işte, geldi. Ama o gün o insanlara işkence yapıp insanların dizleri kanadı, götüne vuruyor, jopla vuruyor. Ulan küfür ediyordular sinkaflı. Bu kadar size hakaret ediyoruz. Yiyorsa bize kafa tutsanıza, yiyorsa dağa çıksanıza diye insanları suça teşvik ediyordu bu zihniyet. Ta o dönem. Ben o zaman 7, 8, 10 yaşında bir çocuktum yani. Bunları duyduk yani, gözümle gördüm yani. Bunlar oldu yani, bu ülkede olmadı mı işte. Buyur, Hakkari'de 2000 tane insanın başını kesmişler. Bakın Bahattin Bey, Savaş Şen isim veriyorum. Bak şu anda hala telefonlarla görüşüyorum. Diyorum ki oğlum bak çık anlat. Özür dilerim yani oğlum kelimesini demek öyle dil alışkanlığı. Evet. Gel anlat diyorum. Gel Bahattin Bey'e anlat. Diğerini anlat. Medyaya çık anlat. Bir dönem bu Savaş Şen diyordu ki ATV bana $500.000 para teklif etti. Gel bunları anlat diye. Ya çocuk gece saat 3'lerde yataktan zıplıyor. Allah'ım ben cehennemde yanacağım diyor. Hakkari'de, Şırnak'ta bu AK Parti'nin alakası yok. 1993'lerde, 94'lerde yapılmış bu işler. Yemin et çocuk resimleri hepsini gösterdi ve benim görgü tanıklarım var. Alman medyasına da röportaj vermişiz. Bir hafta 10 gün sonra yayınlanacak. Ya 12 yaşında çocuğu adam Türk askeri giymiş üstüne, Türk elbise, Türk bayrağını göstermek şekliyle bak ülkeyi nasıl kötü tanıtıyorlar. Ya Hizbullah'la beraber o günkü beraber 12 yaşında çocuğun başını böyle tutmuş bıçakla kafasını kesiyor. Altta da yazmış, not düşmüş. İnsan öldürmek sanat olsaydı bizler ve yanımızdaki Hizbullah falan dünyanın en büyük Nobel ödülünü alırdı demiş. Kulak kesmiş, burun kesmiş. Bakın bu şimdi sosyal medyada siz yeni görüyorsunuz. Ben bunu 1996'da gördüm. İşte çatılarını geldi de Bakü'de. Bu çocuk da benim arkadaşım yani mahalle arkadaşım Savaş. Şimdi bir oğlu yüzbaşı olmuş, Afrin'dedir. Görev yapıyor. Bir oğlu da yine devlet onu. Savaş'a bir mektup gelmişti. Pembe bir mektup. Siz takdir ederiz. Pembe mektup kime gelir anlıyorsunuz beni. O mektup açık kalmıştı. Yani ben öyle kimsenin özelini okumam. Ama denk geldi. Merak ettim. Dedim bakayım ne yazıyor. Savaş Şen 2035 yılına kadar işte JITEM'in bilmem ne komite birliğine üyesin. Görevinin başına acil dön. Oğlum dedim sana böyle bir şey gelmiş. Sen hayırdır? Ben senin böyle bir adam olduğunu bilmiyordum. Beraber Cuma'ya gidiyoruz, namaz kılıyoruz. Bu ne iş? Yalvardı dedi Şemsettin ne olur benim bu sırrımı kimse bilmesin. Ben bıktım diyor insan öldürmekten. Bunlar beni yeniden insan öldürmeye çağırıyorlar. Şu anda bu vatandaş Sırbistan'da. Orada. Buyurun gidin ifadesini alın. Ya nokta atışı yapıyoruz. İsim, soy isim bak Savaş Şen. Dur yavaş gidelim. Savaş Şen. Tamam. Savaş Şen. Tamam. Kastamonu Azdavaylı. Azdavaylı hangi köyü hatırlamıyorum. Tamam. Bu çocuk pastaneci yani. Bu şu anda Sırbistan'da. Bu adam sen Türk askeri diyor ya biz bir sürü mazlum sivil Kürt halkını kılıçtan geçirdik. Boyun kestik. Ya eve girdim diyor ağlıyor şimdi namazda ya. Bahattin Bey namazda ağlıyor. Ya diyorum Savaş niye ağlıyorsun? Ben de namazdayım. Allah'ım diyor ben cehennemde yanacağım. Ya Rabbi affet ben niye bu kadar günaha girdim? Niye bu kadar sivil insan, bu kadar günahsız insan öldürdüm? Yahu ben dedim yalan konuşuyor bu. Dedi Şemsettin bütün resimleri getirip sana göstereceğim. Adam resimleri de getirdi gösterdi. Gördü tamam. Bu gösteriyor. O resimlerin şu anda resimlerin birçoğu şu anda insan haklarında. Tamam. Eğer şu anda ülkeyi yönetenler vicdanları aklı varsa bir an önce bu olayın üzerine gitsin zaten insan haklarına verilmişim mahkemeye. Yapan onlar zaten. Onlar. Yavaş gidelim. Bahattin Bey. Şimdi ben bazen ne diyorum biliyor musun? O dönem ben de 25-27 yaşlarda bir gençliğim yani.
Ya arkadaş diyorum, bugüne kadar ben kafayı nasıl oynatmamışım? Bu kadar Doğru. olaylara şahit oldum. Beynimi nasıl Doğru. oynatmadım diyorum. Ya adam diyor ki bir evi bastık diyor. Özellikle onun için çok ağlıyordu. Diyor içeri girdik, kadın Türkçe bilmiyor. Yani kadına okul gitmemiş, dil öğretilmemiş. Diyor komutan diyor ki konuş lan, küfürlü konuşuyor. Sinkaflı küfür. Söyle bakalım teröristler bu eve geldi mi? Kadın diyor namusuna şerefine yemin ediyor. Gelmedi diyor. Kadının diyor kafasına dipçikle vurdu diyor. Yemin ediyor günah var diyor, çocuğu aldı diyor, gözümü bebek var ya, aldı diyor, böyle kaldırdı duvara vurdu diyor, çocuk öldü diyor. Kadın diyor vaa diyor, bir bağırtılar attı diyor. Diyor bana di savaş, sık kadının kafasına, ağlıyor ama cinnet geçirerek söylüyor. Ya şimdi bakın, bu 25 yıldır bu acılar benim ciğerimi kemiriyor. Ben işte 10 yıldır anlatıyorum. ama bunun Diyor, bu sistemden kaynaklandığının bağını kuramıyorsunuz. işte hocam diyor, işte bu aynı bu Gladio işte. Kemalist Hani bu, sistemden. aynı hepsi. Masonik. Kemalist. Hı. Ya masonik ama diğeri de aynı. Şimdi Tayyip Erdoğan'la ben 87 yılında aynı uçağa aynı jipe bindim. Bana dedi ki Amerika dedi bana destek olacak. Bu ülkede Amerika'nın izin vermediği bir adam ne Cumhurbaşkanı Doğru. olabilir takdiri, ne de başbakan. Doğru. Yani kendisi de o sistemin içindedir. Yani kim Doğru. yani? Bugün Kılıçdaroğlu da gittiyse Amerika'ya, bunun bir sebebi var yani, takdir edersiniz yani. Yani bunları görelim. Ben Genelkurmay'da askerdim. Benim yarbayım geliyordu, diyordu Şemsettin, bizi Amerika elçiliği yönetiyor. Adamlar ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Kardeşim Evet. çıkın bu topluma gerçeği anlatın. O konuya geleyim diyor. Bana dedi ki aldı. Diyor al dedi MG3'ü kadının kafasına sık. Ya diyor ben dedim komutanım, ben artık ödüm kopuyor. Allah'a nasıl hesap vereceğim? Korkma oğlum diyor. Aldı MG3'ü diyor. Kadının başına boşalttı mermiyi diyor. Çıktı gitti. Sanki bir tane ne bileyim yani, bir tane haşa insanda bir köpek öldürdü. Yani bir hayvan. Bir canavar öldürdü sanki. Bu kadar acıması, ruhsuz. Yani ruh, acıma duygusu, vicdan yok. Bugün o komutanların çoğu kafayı yemiş, üşütmüşler bu kadar insan öldürdük diye. İşte al, Ayhan Çarkın ortada. Evet. Savaşın ortada, buyurun. Tamam. Geçen Alman televizyonlarına röportaj verdim. Rıdvan diye bir arkadaş var. Deşifre etmeyeyim şu anda, Türkiye'de başı ağrımasın. Tamam. Rıdvan da geldi, savaşın dediklerini aynı tek tek şahit oldu bana. Dedi ben de gözümle gördüm. Şemsettin abinin dedikleri hepsi doğru. Azerbaycan'da o resimleri ben de gördüm. Benim yanımda da diyordu. Ve resimler de şu anda insan haklarına vermişim ben. 5 yıldır dava açmışım. İnsanlık Abi namına. yavaş gidelim biraz ya. Giriyor Buyurun. arada, yani çok şey söylüyorsun, Evet. arada kaynıyor. Tamam. Şimdi yani PKK'da, JITEM'de bunlar hep aynı yere çalışıyorlar. Mesela İsveç'teki Abdülkadir Aygan'ı tanıyor musun? Abdülkadir Aygan'ı ben medyadan biliyorum. Medyadan Yani mı? şahsen Tamam. tanıyorum. Evet. Tamam. PKK'daydı, sonra JITEM'e geçti. Bilmiyorum yani, Ee, medyadan duymuşuz. Onunla ilgili tamam. bilmiyorum. Bir de şey var. Hasan Atilla Uğur tanıyor musunuz? Onu da medyadan biliyorum. O kadar yani. Hani Abdullah Öcalan'ı uçakla getirdiği söylenilen, işte Ha, ifadesinin ha, alındığı tamam, ifadeyi söylenen. alan. Ya işte bakın, bu adamlar Türk düşmanı işte. Türk-Kürt düşmanı. O dediğin adam. Ee, bir kitap yazdı, bir tane korucu kitap yazdı, Tamam işte Bedran. bunlar eli kanlı katiller. Bunların o kadar Kürt'ü de Türk'ü de o kadar öldürdüler ki. Bakın Heh, benim bir sürü asker arkadaşım vardı. yavaş. Bizim komutanlarımız arkadan diyor. Biz sözde diyor PKK ile savaşı. Arkadan diyor bizi öldürüyordular. Heh, e, öl, Şimdi Beden Akdağ kitabında diyor ki, biliyorsunuz oğlu şey yapıyor şu anda, bir Babala TV diye bir şey yapıyor. Biliyor musunuz? İzliyor musunuz? Oraya şeyler Yok. çıkıyor. İşte Ahmet Davutoğlu çıkıyor. Ondan sonra şey çıkıyor. Gergerlioğlu, Muammer İnce falan. İzlediniz mi onları hiç? Hocam hepsi proje. Yani Tamam. sen Bravo. hepsi proje. Anladın. Ha bak, peki Kemalizm proje değil mi? O da proje. Eyvallah. Peki. Şimdi hatta öldürdükten sonra üzerine işiyorlarmış. Şemsettin Bey duydunuz mu? Duydum. Duydun mu? Peki. Tamam. Tamam. Abi, Kurtlar Vadisi ile ilgili soruyorlardı. Gençler soruyor. İzlediniz mi? Nedir abi onun gerçeklik payı? Ya Şemsettin Bey. Kurtlar Vadisi biraz ticaridir. Tamam mı? Adam bir film yapmış, izlenmesini Heh. istiyor. Tamam mı? Adam ama olayları böyle nasıl, yani şimdi Kurtlar Vadisi'nde kahraman diye gösterdikleri adamlar birer tiyatrocu işte. Asıl kahramanlar bizleriz işte. Bizi canlandırıyorlar. Yani ne diyeyim ben şimdi? Yani işte Polat'ıydı, oydu, buydu. Bunlar hep canlandırma bir şeydir. Adamlar tiyatro yapıyorlar.
ülkenin bazı gerçeklerini duyumlarla anlatıyor. Keşke zamanında bizim gibi insanlarla kontağa geçseydi, biz onlara daha sağlam bilgi verseydik, toplumu adam akıllı bilgilendirseydiler. Evet. Yani Kurtlar Vadisi gibi filmlere bir taraftan karşıyım. Niye? Çünkü gençliği mafyaya teşvik ediyor. Yani bugün ülkede çevrilen filmlerin çoğu yasak edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençleri kötü örnek oluyorlar yani. Mesela ne bileyim öyle film var, babayı oğula kötülüyor. Anneyi babaya kötülüyor. Yani saçma sapan diziler, filmler çeviriyor. Bunlar gerçekten iyi bir süzgeçten geçmeden yayınlanmaması gerek. Yıllarca bizi çocukluğumuz hep işte Cüneyt Arkın filmleri, Balkoçoğlu, bilmem ne oğlu, bilmem ne oğlu. Bizler her bir genç kendimizi birer Cüneyt Arkın, bilmem kim sanıyorduk. Şu kadar adam vuracağız, edeceğiz. Bunlar bana göre topluma yanlış yönlendiriyor. Suça teşvik ediyor gençliği. Yani daha mantıklı, daha bakın. Şimdi tamam elhamdülillah Müslümanız. Ama Evet. bugün Müslümanlar diyor ki ben dünyaya medeniyet yayacağım. Arkadaşım bugün bir Müslüman annesi bir Kur'an-ı Kerim'i daha okumamış. Amerikalı'ya kafa tutuyor. Amerikalı kadın 15 bin tane kitap okumuş. Aya çıkıyor, uzaya çıkıyor. Sen onunla onu bir tutabilir misin? Yani ortada bir bilgi birikimi var yani. 15 bin tane kitap okumuş bir insan. Sen daha bir Kur'an-ı Kerim'i o da Arapça okumuşsun. Ne anlama geldiğini de bilmiyorsun. Evimde Kur'an var. Ben 4 kere hatim etmişim. Halen manasını anlamıyorum yani. Çünkü anlamadığım bir dilde bana anlatılıyor yani. Tamam. İbrahim İhsan Tansuk soruyor size. Diyor ki topluma mal olmuş kişilerle beraber fotoğrafı var mı diyor Şemsettin Bey'in. Fotoğrafları. Topluma mal olmuş derken benim YouTube'da Yani, baksınlar. Tanınmış işte. YouTube'da baksınlar. Orada hangi sanatçılar bana destek videoları atmış görünüyor. Tamam. Yani ben kendim de sanatçıyım. Topluma mal olmuş İbrahim Tatlıses'le bile tanışıyorum yani. Mal olmuş resim olmasa da ama aynı ortamlarda çok bulunduk. İşte bir sürü sanatçıyla. Ben size Nihat Akgün'ü soracaktım ya. Dur ne yaptık ya? Bak Aha, onu unuttuk. soracağım. Evet. Evet, Nihat Akgün'le Kumkapı'da tanışmıştık gazetedeyken. Tanışıyor musunuz onunla, Nihat Akgün'le? Şimdi Nihat Bey'e ben Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisiyle tanışmıyorum ama yeğenimi ya da kardeşimi Ali Akgün benim cezaevi arkadaşım. Sanatçılar Koğuşu'nda da yaklaşık yani bir sene beraber kaldık. Bayrampaşa'da. Kendi halinde bir arkadaştı. O dönem Nihat Akgün'ün ölümü ne zamandı? Bir hatırlatabilir misiniz? Sene kaçtı? Ya 95-96'larda gazetedeydim ben. 97-98 belki 2000. Bir bakayım dur Nihat Akgün. Çünkü tarih yanlışlık olmasın sonra zor duruma Dur. düşüyoruz. Abi 99'da öldürülmüş. Tamam 99'da öldürüldü. Doğru. Regatta'da. Demek ki 99'da öldürüldü. Duydum onu. O dönem işte 2001 yılında da benle Ali cezaevinde yani abisi mi amcası mıydı işte öldürüldü. Zaten söyleniyordu unutmuşum. Ama Mehmet Ağar Nihat Akgün'e çok sıkı fıkıydı. O günkü Gladio takımları hep bütün suç örgütleri Akgün Otel'de buluşuyordu. Aksaray'da hemen Topkapı'yı geçince solda Akgün Otel. Sen de takip edersin. Biliyorum evet. O otele de 2-3 kere ben de gittim. Oturduk biraz aşağıda lobisinde. O dönem işte bir sürü tanınmış sanatçılar vardı yani. Gitmiştik. Ama Mehmet Ağar'ı da orada gördüm. Mehmet Ağar'la tanışmıyorum ama orada bizle selamlaştı uzaklardan. Adamlarıyla beraber. Yani ya o dönem Mehmet Ağar görevdeydi değil mi yanılmıyorsam? Evet. Bir saniye. Bu adam hep görevdeydi ya. Fark etmez. O yani Mehmet Ağar o dönem yani bir koruma ordusuyla Akgün Otel'e geldi. Uzaktan bize selam verdi. Gitti yani. Onu gördüm ama samimiyetim yok. Bütün suç çeteleri falan kumar olsun falan işte ne bileyim özel toplantılar Akgün Otel'de yapıldığını biliyordum yani. Duyuyordum. Nihat Akgün'ün ölümü de bu alacak verecek gizli olaylar vardı. Yani o şekil onu da infaz ettiler yani. Allah rahmet eylesin. Böyle mafyayla uğraşanların sonları böyle mi oluyor Şemsettin Bey? Tabii ki hocam. Yani sen mafyana uğraşsan da senin de Allah korusun sonun. Şu anda bana göre Türkiye'de bir insanı öldürmek sadece ölümle kurtuluş değildir. Yani ekonomisini elinden al, her gün ölüyorsun zaten. Ölümün çeşitleri de çoktur yani. O ekonomisini bitir. Yani ne bileyim psikoloji baskı. O adam yavaş yavaş ölür yani. Dışlanıyor. Bir yargı karşısında
adil bir yargılama olmasa kendi katili dışarı çıkıyor, sen içeri giriyorsun. Bunun ne kadarı etik? Bunun neresi etik? Bunun neresinden tutalım şimdi? Ülkede böyle bir dengesizlik var yani. Mafya bulasan da bulaşmasa da şu anda zaten bütün 90 milyonu mafya yönetiyor. Bahattin Bey, siz de takdir edersiniz. Yani mafya kimdir? Ankara'nın başına çökmüş işte. Kendini devlet yerine koymuş. Yani Türkiye'yi 1000 tane mafya yönetiyor arkadaşlar. Bunun yan kollarıyla hemen hemen 5 milyonu buluyor. Bu 1000 kişi devlet görevlileri. Biri hakim, biri savcı. 300 tane Kürt mafyası var bunların içinde. 300 tane Türk, ben halk diliyle söylüyorum. Hani tam anlaşılsın diye. 300 tane Laz mafyası, 100 tane Pomak, Çingene, Arnavut. Bunlar paranın, kanın, gözyaşının, işgalın, terörün, her şeyin az önce senin dediğin boyutta. Kardeşi olmuşlar. Her türlü illegal örgütlerin hangi boyuttan bakarsan. Bunlar sen de ölüyorsun, o da ölüyor. Umurunda değil diyor yani. Bunlar kutlamasını yapıyor. Ve Peki. eğer bunun önü halk olarak durdurmazsak bu 100 yıl daha böyle devam edecek. Daha da beterine şey yapacağız. Yani görev hep el değişiyor. Tamam mı? Bugün mesela küçükçe ben bunu saçma buluyorum. Ya bir tane emniyet müdürü değişiyor. Siz de görmüşsünüzdür. Kendi polislerin hepsini giden götürüyor kendine. Gittiği yere yeni gelen emniyet kendi grubuyla geliyor. Yani buradan anlayın işte. Yani gruplaşma var. Yavaş gidelim. Dur. Tamam. Orhan Osmaniyevi soruyor. Yeşil'le yolları kesişti mi? Tanıştırdı diyor Mahmut Yıldırım'la. Mahmut Yıldırım'la yollarım kesişmedi ama ben duyumlar aldım. Mahmut Yıldırım'a bizim ihalemiz verilmişti ya bizi infaz etmek için ama başaramadı yani. Geri tepti. Adamları falan gereken dersini aldılar. Yani bizi suikast yapmaya geldiler birkaç kez. Ama şu anda meşhur şu dediğiniz yeşil, asıl yeşil de Hasanlardır arkadaşlar. Yani kurumlarda bu yeşilin kısaltılmış Yeşili Yeşil Dağların soy ismidir. Bu adamlar çok azılı katillerdir. Bakın yüzlerce insanın üzerine öldürdük, beton döktük, denizlere attık diyen adamlardan bahsediyor. Tamam. Türkiye'de bir tane yeşil yok yani. Şu anda 1 milyon eli kanlı yeşil var yani. Şimdi her şeyi de oraya bağlarsak inandırıcılığı kalmaz. Evet. Yapmayalım. Şimdi yine Mücahit diyor ki bu dediğiniz kişiler paraları işte kafa koparıyor, para toparlıyor, para kesiyor, para alıyorlar, haraç alıyorlar falan. Bunlar nereye gidiyor? Bunlar şey mi? Ne derler? Taşeron mu? Aslında asıl sahip yani kimlere gidiyor bu paralar diyor. Soruyor Mücahit Tanrıverdi. Hocam bu paralar nereye gidiyor? Paralar bellidir işte. Yurt dışına gidiyor. Yani illa bir milleti suçlamayalım. Bir millete yük etmeyelim. Yani ne diyeyim İsrail'e gidiyor dememi mi bekliyor? Ben esnaftım. Parayla ilgili mesela biraz arkadaşlar tam mesele hakimiyet kursunlar. Benim 500 personel tekstil firmam vardı. Ayda yani şimdinin parası 700-800 milyar ödemeler geliyordu. Ama bu ödemeleri biz çek koçanları alıyorduk. Çek bilirsiniz yani peşin para vermiyor firmalar. Böyle zincirleme 2 aylık 1,5 aylık çek. Gittiğimiz İstanbul'daki bütün finanslar hepsi Yahudiydi yani İsrailliydi yani. Yani siz de takdir edersiniz. Gittiğimiz bütün paralar çuvallarla taşınıyordu. Şöyle diyeyim, soruyu özelde soruyor. Anladım. İsrail'e de gidiyor, İngiltere'ye de gidiyor. Bu Mücahit şey diye sormuş. Diyor ki bu paralar işte Cumhurbaşkanı'na gidiyor mu demek istiyor. Onu diyorum. Özelde öyle soruyor. Tabii ki gidiyor. Yani tamam. bugün hazineden toplanan paralar gizli ödenek adı altında Cumhurbaşkanı harcıyor. Yani 90 milyon adına soruyorum ben. Yani bu paralar nereye harcıyor? Ben vatandaş olarak soruyorum. Benim geleceğim garanti altında mı? Ne olacak? Yani ben bunu sorduğum zaman şiddet görüyoruz. Cezaevlerine tehdit ediliyoruz. Bunların hesabı verilmesi lazım yani. Cumhurbaşkanı da olsa sonuçta bu halk getirdi başa. Tamam. Yani, hızlı gidiyoruz abi. Kısa. İhsan Tansuk tekrar sormuş. Andımızı çok okudu mu diyor sabahları. Tabii ki okuduk. Bunu çocukken bize hep okutuyordu. Biz şöyle diyeyim. Ben Kürt kökenli bir kardeşiniz olarak Türkçeyi de bilmiyordum. Zoruna gitti mi diyor. Bir Kürt olarak diyor. Türk'üm demek çok diyor gitti, her sabah. çok gitti. Yani anda ilgili tamam. değil. Dayak yiyerek yani bize şiddet gösterdikleri için zorumuza gitti. Ben o zaman çocuktum. Andın ne anlama gelip gelmediği bilmiyorum. Bilmediğim bir dil bana öğretiliyordu. Tamam. Ama öğretmenler bize aşırı işkence, şiddet, saçımızı çekiyordu, kaldırıp yere çalıyordular. Çok arkadaşlar okula gitmedi, bıraktılar. Ben bile yarım bıraktım yani istemiyordum o şiddetten dolayı. Öğretmenler bize çok şiddet uyguluyordu.
Ya işte farkında mısınız? İşte bağı kuramıyoruz. Bir şey yaşıyoruz ama onun nereden geldiğini, neyle bağ olduğunu kuramıyoruz. Sistem bağını kuramıyoruz. Neyse. Şimdi ben şeyi soracaktım. Bir dakika. Abi Hayri Kozakçıoğlu kendi kendini vurdu. Niye vurdu abi bu adam? Ben Hayri Kozakçıoğlu'nun kendi kendine vurduğuna inanmıyorum. Vurdular onu. Vurdu görüntüsü yaptılar. Ama kim vurdu bilmiyorum. Kim vurdu? Yine bu karanlık eller vurdu işte. Bu sabahtan beri bahsettiğim bu grup çeteler ne bir ucu onlara gidiyor yani. Nereden baksın? Adamdan haraç mı istediler? Ne oldu? Bir şey oldu yani. Abi bu adam bir nevi kara kutuda olağanüstü hal valiliği yaptı, değil mi? Tabii işte buyur. Bir sürü sır var. Belge var elinde. Yani delil var. Abdullah Yani Çatlı gibi. kullandılar, sonra da temizlediler, değil mi? Kullandılar derken kendisi de işin içindeydi. Artık bir şeyden sonra ters düştü. Yani onunla beraber yürüyenler, onun ipini elinde tutanlar adamı götürdüler yani. Ya deli mi adam, niye o kadar imkan, o kadar servet varken kendini niye intihar etsin? Değil mi yani? Yani deli saçması. Peki. Şunu durdurayım. Bir tane daha kaldı ve bitiriyoruz. Abi sonlara geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı başka? Sonra demeyin bana şunu söylemedim diye bu arada. Bakın teşekkür ederim beni önemseyip misafir ettiğin için Rica ederim. programda Bahattin Bey. Rica Sizin bu araştırmacı gazeteci kimliğinizi de şimdi bu özellikle yansıta vatandaşa resimler gösterme şeyde gösterdiğiniz için sizi kutluyorum. Çok güzel bir iş yaptınız. Sağ olun. Ben eklemek istediğim şudur. Ben açık sözlü bir insanım. Evimde nasıl konuşuyorsam topluma da öyle konuşuyorum. Benim vatandaşta, halkımızda çağrım budur. Gerçekten ülkenin bir an önce suç çetelerinden normala dönmenin tek bir yolu var. Seçim partileri tabii ki onun da var. Ama gelen seçim partisi de ne kadar güvenilir bilemiyoruz. Ama benim halka çağrım kardeşim 10-15 milyon insan toplanın, Cumhurbaşkanı'na misafirliğe gidin. Sayın Cumhurbaşkanım, Allah'ın misafiriyiz yani. Ben bunu gerçekten saf bir duyguyla söylüyorum. Bunun altında başka bir şey aranmaz. Saraya yürüyün, gidin otobüsler kiralayarak Beştepe'ye, sarayda Cumhurbaşkanı'na gidin. Bir 10 milyon kişi, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bize hesap ver. Yani bize ifade ver. Yani biz halk olarak geldik. Bu Sadat terör örgütü kimdir? Bu Cübbeli'nin yanındaki sakallı askerler kimdir? Kimi kesecekler? 99'da Yeşil Dağlar ve yan grupları diyordu. Fatih'ten, Kurtuluş'tan oradan kafa kesmeye başlayacağız. Kadınları kafa kol kesip ülkeyi işgal edeceğiz. Adını koyacağız Arap dili. Herkes Arap dili konuşacak. Bu darbeyi neyin planıydı? Bununla ilgili sizin bilginiz nedir? Bize söyleyin. Ya da Cumhurbaşkanı'na bir randevulesinler. Bir alan seçilsin. Partilerin çıkarına olmamak şartıyla siyaset konuşulmayacak. Akil insanlar bu toplum adına soru sorulsun. Bir yer, atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe nereyse bir yer, toplama yeri belirsinler. Saray olmasa bile vatandaş bunun hesabını sorsun. Benim önerim budur. Ve Şemsettin Başak olarak diyorum ki ben hepinizi kendime öz ailem gibi görüyorum. Ne Kürtçülük yapanı tasdik ediyorum. Ne Türkçülük, ne MHP'cilik, ne HDP'cilik. Bunlar boş iştir. Bunlar bizi oyalıyor. Partiler kurulur, HDP kurulur, yarın başka isimle kurulur. Bu siyaset devam eder gider. Olan bu vatandaşa oluyor. Artık kan dökülmesin. Dökülmesini istemiyorsan kardeşim, bizim bu dediklerimizi destek olun. Bir ses olalım, vatandaş olarak temiz bir toplum olmak için ülkenin başında şu anda Cumhurbaşkanı olduğu için kurumlardan da hesap soralım. Yani gelsinler, insanca konuşalım. Bu işe bir çözüm bulalım. Bir gün ölürsem doğduğum topraklara, yeryüzüne barış, insanlık gelmeden gidersem kendimi hepinize borçlu olarak gitti sayacağım. Ben hepinizi çok seviyorum. Rabbim şahidimdir. Dinin, imanın, kültürün ne olursa, istersen ateist ol. Allah ne diyor? Yaratılanı yaratandan ötürü sev diyor. Sonra ne diyor bir ayetinde? Ey insanlar, sizi pis bir sudan yarattım, ana rahmine koydum. Kimsin kimi beğenmiyor. Bizim birbirimizi beğenmeme gibi bir lüksümüz olamaz. Yaparsak direkt Allah'a isyandır. Benim en azından inancıma göre. O yüzden gelmişiz şu yeryüzünde 50-60 yıllık bir ömrümüz var. İnsan gibi yaşayıp gitmek istiyoruz yani. Kimseye ne canına kıyalım, ne kimse birbirini öldürsün. Bırakın insanların yaşam alanına gasp etmeyelim, insanları boğmayalım yani. Ben bunu teşekkür ediyorum beni yayına aldığın için. Rica ederim. Ne demek? Nesim Marki'yi soruyor Mehmet takipçimiz.
Mehmet kardeşim bak, Mesih Marki'yi de aynı bu Gladio öldürdü. Herat Dink'i de Allah rahmet eylesin bu öldürdü. Abdi İpekçi'yi bu kafa taşçı eli kanlı katiller öldürdü. Sistem bizzat sebep oldu. Üzeyir Garih bunları öldürdü. Yani kimi sayayım işte Sabancı'nın abisini yine bu aynı kafa taşçı bu Gladio bu işbirlikçileri ya devleti çeteler gasp etmiş arkadaşlar. Devletin bütün kurumları şu anda işgal altında diyorum. Ben bu kadar söylüyorum. Bu işgali durdurmak lazım. Şöyle yapalım. Bunu sadece 22 senelik AKP hükümetine değil 1923'ten bu yana kurulan tabii ki, sistem. hocam aynen öyle. Zaten millet biz onu şimdi söylüyoruz. yanlış anlıyor. Hayır, AKP'yle benim işim yok. Ben AKP'nin düşmanı da değilim ya. Ben AKP'yle işi yok. Ben burada normal. Ben 10 yıldır anlatıyorum beni. AKP'nin adamları diye geçiyor diye. Yeşildağ'la ben onları diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın adamları diye. Ama bizzat Tayyip Erdoğan bana dememiş gel adam kaçır. Ama ben eminim Tayyip Bey de bunu duymuş yani. Bize o adam bütün ülke duydu. Bize Yeşildağlar adam kaçırdığını biliyor. Yani biliyor bunu. Biz şeyi de yaşadık. Ne derler? 70'lerdeki muhturaları da yaşadık. Darbeyi de yaşadık. İşte Adnan Menderes'in öldürülmesi. 12 Evet. Eylül'de birbirimizi öldürdü gençlerimiz solcu sağcı diye. Uyduruktan. Ayrıştırdılar. Aynı sağcı solcu gençler cezaevinde MHP'ler diyordu. Kardeşim bizi boşu boşuna solcularla düşman ettiler. Solcular bizim için kendini yaktı bu cezaevinde. Bunu onun için arkadaşlar evet ben yanlış anlamayın. Biz bu sistem bu şekilde. Yani bugün Ahmet gider, kötü. Mehmet gelir. Şemsettin Bey gider, başka biri gelir. Önemli olan sistemin değişmesi. Rahmetli Gaffar Okan'ı saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun ya. Ne dedi adam? Ben dedi kralına kadar şimdi Diyarbakırlıyım dedi. Şimdi bu adamı nasıl sevmeyeyim ben ya? Bana sahip çıkıyor ya. Nasıl buna düşmanlık yapıyor? Eşref Bittisi havada uçurdular. Yani hangi birini söyler? Bu ülkede bir şeyler normal gitmiyor yani. Bunu hepimiz ya arkadaşlar bizler insanlık ailesiyiz. Tamam mı? Bir aileyiz şu yeryüzünde. Senin çocuğun da olsa yanlışsa yanlış diyeceksin. Ancak biz o zaman temiz bir toplum oluruz. Vay bu benim ırkımdandır, benim dilimi konuşuyor diye onu tutuyorum demeyecek. Bakın ben MHP'li arkadaşım için 10 tane Bitlisli Kürt'le savaştım yani. Dedim 10 kişi yakışmaz bir kişiye saldırma. Ama aynı MHP'li 7-8 yıl sonra beni ölmekten kurtardı. Az önce okudum işte Kenan dedim değil mi? Maşallah. Dedi ki Şemsettin ölmeyi hak etmiyor dedi. Orada onurluca davrandı. Geldi evime dedi ki ya sana kahpelik düşünüyorlar, sana biri zarar verirse ben kendimi senin için öldürtürüm. Dedim Kenan niye yapıyorsun? Dedi hatırlıyor musun dedi. Bundan 7-8 sene önce dedi 7-8-10 tane Kürt bana saldırdı. Sen demedin bunlar Kürt. Beni tuttun dedi. İşte biz bir türlü bu noktada buluşamıyoruz. Haklıya haklı demediğimiz sürece içimiz hep yanacak. Bu kan durmayacak. Biz diyoruz gidenler gitti. Gelin kalanları yaşatalım. Bakın ben toplum adına neyi üstlenmişim söyleyeyim açıkça. Eğer bir insan benim bugün 10 yıl sonra, 1 yıl sonra senin başına bir bela gelecek, onun önlemini almak için çırpınıyorsam, bu toplum adına bir karar alıyorsam, bunun despotluk olmadığını lütfen takdir edin. Yersiz yere ben bir karıncaya bile zarar gelmesini istemem. Ama toplum bir şeyi göremiyorsa, Aziz Nesin nasıl ki dedi ki bu toplumun %70'ini koyun yaptılar. Ben bu toplum için kellemi ortaya koymuşsam, kendimi öldürtüyorsam, belki toplum bugün beni anlamaz ama vallahi billahi 10 yıl sonra beni anlayacaksınız. İşte o zaman benim despot olmadığımı anlayacaksınız. Diyeceksin ha bu adam gerçekten insanlık için kendini feda etmiş. Bunlar hep tarihe geçecek. Bugün bu yeryüzünde bir deniz gezmişleri astılar değil mi? Ülkesi için, temiz bir toplum için bir mücadele. Bu insanlar ipe astılar. Daha kimle bir Nazım Hikmet kitaplarını okuduğumuz zaman herkes ibretle okuyor. Gurbet hayat. Bugün bunlar gibi biz de sürgünüz. Yarın başka Şemsettin'e böyle sürgün olacaksınız. Bunun Kürdü Türkü olmaz. Herkes bunu yaşayacak. İşte Bahattin Bey İngiltere'de, ben Almanya'dayım ama ülkemiz için kalbimiz küt küt atıyor. Yoksa burası sosyal bir devlet, işime gücüme bakarım, paramı bana ne derim ya, sana mı kalır? Ama bugüne kadar bana ne dediklerimiz için arkadaşlar ateş daha da büyüyor. Biz diyoruz ki ateşe benzin dökmeyelim. Sen ateşe benzin döktükçe ateş daha da alevleniyor, büyüyor. Gelin su dökelim, birbirimizi affedelim. Bunun bir adı bellidir. Allah aşkına, Musa aşkına, 4 kitap aşkına, bütün kutsal kitaplar aşkına, bizi Yaradan'ın aşkına diyoruz gelin. Ya dürüst olalım artık ya, dürüstlükten yana olalım. Başka ne diyeyim ben şimdi? Ben sizi kendime öz ailem gibi görüyorum. Ben şimdi son gitmeden önce projemi size okuyayım. Ben terörist miyim, değil miyim görün.
Yani müsaaden varsa 2 dakika sürecek. Bahattin Bey müsaade var mı? Okuyayım mı? Tabii tabii. Senden şey istiyorlar. Bir şey söyleyecek mi? Bir türkü falanla bitirecek mi diyorlar. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Nasıl zaman var? Bizi Heh. şu anda nöbetçi Nedir değil. abi okuyacağınız nedir? Fazla ayrıntıya boğulmayalım. Heh, Yok, başlık onu şu olarak. anda ben bu projeyi okuyayım. Bak 15 maddelikte Halkların Birleşik Projesi'nin amacı dünyaya barış getirmektir. Gelin canlar insanlıkta yarışalım. 2, toplumu birbiriyle kaynaşmasını sağlamaktır. Ayrıştırma değil, toplumları birleştirmektir. Gelin dünyamıza öyle bir barış getirelim ki insanlık ailesi bir daha savaşlara tenezzül etmesin. 3, kültürel ve müzik diyalog yoluyla bu projemizi yaymaya çalışıyoruz. Gelin insanlıkta yarışalım. Boştur, birbirimizi ötekileştirmeyelim. 4, tüm insanlara sevgiyi, dostluğu, paylaşmayı kavratabilmek için oluştu bu insanlık projesi. Gelin canlar, gelin barış diyelim. 5, insana ve tüm canlılara hizmet, Allah'a hizmettir düşüncesini yaymaktır hedefimiz. 6, dini, dili, kültürü ne olursa olsun farklılıklarımızla, yani farklılıklarımız nedir? Sen HDP'lisin, o biri MHP'li, o biri AK Partili. Bu farklılıklarımızla birbirimizi sevebilmenin mümkün olabileceğini anlatmaktır, kavratmaktır hedefimiz. Gelin insanlıkta yarışalım. Senin partin var, şuyun var. İnsan olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. 7, kardeş olabilmek için illa da aynı anneden babadan olmamıza gerek yoktur. Tüm insanlığa mesajını doğru bir şekilde vermek istiyoruz, anlatmak istiyoruz, kavratmak istiyoruz. Bu projenin amacı sevgidir. Kısacası zaten tüm insanlar kardeşiz. Gelin insanlıkta yarışalım. Musa peygamber aşkına, kutsal kitaplar aşkına. 8, tüm acılarımızı ayrım yapmaksızın, din, dil, renk ayrımı yapmadan bugüne kadar 100 yıllık süreçtir bizi hep ayrıştırdılar. Tamam mı? Bu yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor. Halbuki insani noktada bulursak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yeniden okuyayım. 8, tüm acılarımızı ayrım yapmaksızın, din, dil, renk ayrımı yapmadan yardımlaşmak ve paylaşmaktır tüm sorunlarımızı her konuda. İnsana yakışan da bu değil mi sevgili canlar? Ben bundan 40 yıl önce, yani 35 yıl önce Sevim teyze Erzurum Tortumlu beni süt verdi, iyileştirdi diye ben o kadını 15 yıl önce sonra gittim buldum, kendime anne ettim. Vefa borcumu ödedim. İyilik. Evet. Hani derler ya büyüklerime, iyilik tohumu ek, iyilik bu. Doğru. 9, dünyanın acısını kendi acımız bilmek, mutluluğunu da kendi mutluluğumuz bilmeliyiz. Dünyada birbirimize ait. Bu Hristiyan, bu Yahudi bu şekil bize zarar veriyor. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmektir ve bunun bilincini mümkün oldukça herkese anlatmak, yaymak, kavratmaktır amacımız. Gelin canlar insanlıkta yarışalım. İnsanlıkta başka çaremiz yok, başka çıkar yolumuz yok. 10, kime karşı? Bak bu çok önemli. Türkiye'de sadece şu 10. paragraf, bu bir projedir yani hazırlamışım. Bakın bir projedir. Çekebilirsiniz. Bakın bir projedir. Bir insani projedir. Bakın bu bir insani projedir. Hiçbir yerde siyasi kan ayrıştırma kokmuyor. Sadece bu 10. paragrafı toplum, sadece Türkiye'deki halklar olarak yapsak vallahi her şey düzelecek. Buyurun. Her şey. Okuyorum. 10. Kime karşı yapılırsa yapılsın. Haksıza karşı durmalıyız. Haklıya destek olmalıyız. Sevgiyi, kardeşliği teşvik etmeliyiz. Bizim gayemiz bunu toplumun her yerine yaymak, duyurmak ve insanlıkta yarışalım diyoruz. 10. 11. Tüm kültürlerin aslında bizi yaratan Rabbimizin nimetleri olduğunu, yani dilimi ne ben seçtim ne sen seçtin. Yani sen bu dili yok saydığın zaman Allah'ın ayetini benim inancıma göre o ayeti yok sayıyorsun. Çünkü tamam, başlıklarla devam edelim. Tüm kültürlerin aslında bizi yaratan Rabbimizin nimetleri olduğunu tüm insanlara anlatmak ve bu düşünceyle saygıyı, sevgiyi hep beraber daha iyi bir dünya için, gelecekte çocuklarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için gerekli olduğu, tüm toplumların da görevi olduğu bildirmektir amacımız. 12. Bencillik yapmayacağız. Ben değil, biz olabilme olgunluğuyla hareket etmemiz gerektiğini bilmemiz, bizi daha çok mutlu edebileceğini yaymaktır hedefimiz. Bugün senin düşmanı bile olsa iyilik yaptığın zaman senin o iyiliğine karşı sana bir minnet duyuyor. Bugün Bahattin Bey bana şimdi sesimi duyurduğu zaman hiçbir zaman ben Bahattin Bey'in bu duyarlılığını unutamam. Unutursam bende demek ki bir sakatlık var benim insanlığımda. Yani mesele basit buradan baksak bile yani insanlar, biz insanlık ailesiyiz ya. Birbirimizi sevmekten başka çaremiz yok. Tamam. 13. HKB'de barış gönüllüsü olarak herkesi suya davet ediyoruz. Barışa davet ediyoruz.
Dünya, takdir ederseniz herkes benim bu düşünceme katılacak. Dünya hepimiz için yaşanabilecek kadar çok büyük. Bakın Allah nasıl büyük bir gezegen yaratmış. Hepimize yetiyor. Çok büyük. Kör düşünceler yüzünden, beynimizdeki o körlük var ya, kör düşünceler yüzünden insanların birbirine acı zulüm yaşatması, akıl tutulmasından, akıl durmasından başka bir şey değildir. Gelin canlar, dünyamıza öyle bir barış getirelim ki insanlık ailesi bir daha savaşlara tenezzül bile etmesin. 14. Hepimiz Adem'le Havva'nın çocuklarıyız. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Adem'le Havva'nın çocukları birbirimize düşmüşüz. Yani kendimi de katıyorum. Birbirimize düşmüşüz. Allah'ım hepimize akıl ver diyoruz. İstersek tüm sorunları üstün akılla, bilgiyle, sabırla, tahammülle çözebiliriz diyoruz. Savaşlar ahmakların, tembellerin, çaresizlerin işidir diyoruz. Son olarak 15. Lütfen. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Son Rica olarak ederim. 15. Dünyaya çağrımız var. Bizler kardeş olabilmemiz için illa da aynı anneden babadan olmamıza gerek yoktur. Bizler tüm insanlar kardeşiz zaten. Din, dil, renklerimiz Allah'ın bizlere verdiği zenginliktir. Bu düşünceyi tüm insanlara benimsetmek istiyoruz. Bütün insanları, bütün canlıları seviyoruz. Dua eder, dua bekleriz kardeşiniz Şemsettin Başak. Gelin canlar, dünyamıza öyle bir barış getirelim ki insanlık ailesi bir daha savaşlara tenezzül etmesin. Bir gün ölürsem, doğduğum topraklara ve şu yeryüzüne insanlık barış gelmeden gidersem kendimi hepinize borçlu olarak gitti sayacağım. Teşekkür ederim. Ben gelelim şarkımı da okuyayım. Ondan sonra müsaadenizi isteyeceğim. Tamam, olur mu? Tamam, lütfen. Bağlayalım. Evet. Buyur. İlkin benim bir şiir, Dünyanın Acısı Benim Acımdır. Onu okuyayım, sonra şarkıya gireyim. Abi kısa mı şiiriniz? Dünyanın acısı yani 2 dakikalık bir sözdür. Sizler için yazmış. Selam olsun benden insanoğluna, bütün dünyaya, bütün varlığa. İnsanın sevgisi içimi yakar. Dünyanın acısı benim acımdır. Dünyanın acısı bizim acımız. İnsanlar çok güzel, sevgilidirler. Doğarken dünyaya melek gibiler. Haydi canlar, haydi gelin sevelim birbirimizi. Dünyanın acısı benim acımdır. Dünyanın acısı bizim acımız. Gerçeklerde sevgi, şefkat yolu var. Yaşadığım bu dünyada zulüm dolu var. Allah'ım, Allah'ım yardım et bütün insanlara. Sevgisiz yaşanmıyor yalan dünyada. Allah'ım yardım et tüm insanlara. Sevgisiz yaşanmıyor yalan dünyada. İnsanlar çok güzel, sevgilidirler. Doğarken dünyaya melek gibiler. Haydi canlar, haydi gelin sevelim birbirimizi. Dünyanın acısı benim acımdır. Dünyanın acısı bizim acımız. Gelin dünyamıza öyle bir barış getirelim ki insanlık ailesi bir daha savaşlara tenezzül bile etmesin. Teşekkür ederim. Şimdi diğer şarkıyı da okuyayım. Bağlayalım, onları bitirelim. Hadi. Kutu kutu paralar çaldınız, bütün fakir fukaranın ahı aldınız. Kutu kutu paralar çaldınız, bütün fakir fukaranın ahı aldınız. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın yanlışlık yanına kalmaz. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın vurgunlar yanına kalmaz. Eline Kur'an aldın, dini kullandın. Bunların hepsini yandaşın için yaptın. Eline Kur'an aldın, halkı kandırdın.
Bunların hepsini çıkarın için yaptım. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın yanlışlar yanına kalmaz. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın vurgunlar yanına kalmaz. Ne? Yeni kuzular doğurun. Bize oy lazım. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın yanlışlar yanına kalmaz. Bütün belediyelere kayyum atadın. Bunların hepsini çıkarın için yaptın. Bütün belediyelere kayyum atadın. Bunların hepsini yandaşın için yaptın. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın yanlışlar sana kar kalmaz. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bu yaptığın yanlışlar 90 milyon yanına bırakmaz. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Buradan kim istiyorsa kendi payına olanı alsın. Eyvallah. Biz isim almıyoruz. Biz burada Yani herhangi bir parti ismi vermedik. Tamam, sistem alsın diyoruz biz. Sistem Kemal'e sistem alsın ben diyorum. Peki, çok teşekkür ederim katıldığın için. Şemsettin Bey, bir şey diyor musunuz son? Yok, ben teşekkür ediyorum. Ben halkımıza gerçekten birlik beraberliğe ne kadar gurbette de olsak davet ediyorum. Haksızlığa karşı hep beraber sesimize ses olun. İyi Tamam. günler sizin olsun. Yeni doğan gençler bizim gibi acılar yaşamasın. Cezaevlerinde yok olmasınlar. Bir an önce ülkemizin sosyal bir devlet olması için talepte bulunsunlar. Kartlar, bankalarda İş Bankası, Garanti Bank her neyse kart çıksın. Vatandaşa, ihtiyacı olanlara her ay bu halktan toplanan vergilerden 30'ar 40'ar milyar para toplaması, yatırılması için talepte bulunsunlar. Yoksa gençler cezaevlerinde çürümeye terk edilecek. Suçun önü kesilmeyecek. Teşekkür ederim Bahattin Bey. Partiniz miydi? Adını da tam bir söyleyin. Partiyi söyleyeyim. Şemsettin Başak HKP'de Barış Başkanı. Yani ben dünyaya barış istiyoruz. Bütün halkların insanlık ailesi olduğunu inanıyorum. Kendim de bütün yeryüzündeki toprakları kendime vatan olarak görüyorum. Almanya'da benim vatanım, Türkiye'de benim vatanım, Irak'ta vatanım, Amerika'da vatanım. Yeryüzü bütün insanlığın kullanım alanını olduğunu söylüyorum ve insanlara bu çağrıyı söylüyorum. Yani tamam. Elimde gelse yeryüzünde keşke hiçbir bayrak olmasa, sadece bir bayrak olsa, onun adı da insan olsa. Teşekkür ederim. Eyvallah. Heykeller için ne diyorsunuz? Heykel olsun mu? Vallahi yani bu heykel olayları falan bence saçma sapan şeylerdi yani. Olsun olmasa onu halkın takdirine, yani inançlarla ilgili. Yani şimdi o zaman Almanya'da heykel olmasın diyelim şimdi. Ben o soruya böyle cevap vereyim. Şimdi Almanya biliyorsa her taraf heykel dolu. Ne yapalım şimdi, adama heykel yapma mı diyeyim. Bana göre Allah'ın razı olacağı bir kul olmak isteyen Allah'a teslim olsun, ibadetini yapsın. Yok. Siz dediniz bayrak dediniz de, bayrak olmasın dediniz de ben de onun için heykelde olmasın mı dedim. Şimdi bayrak derken insanlar orasına bakarsan insanların evindeki taş da bir heykeldir. Yani fotoğraflar var, şu var. Bunları bence bu kabukları kırmak lazım yani. Ama heykel yapan da başkasına kendi düşüncesini dayatmasın. Yani dayatmasın, benim gibi düşün demesin. Ama Şemsettin Başak doğru diyorsa, yüreğine siniyorsa, ben bütün topluma diyorum ki arkadaşlar birbirimizi ayrıştırmayalım. Bu kan dursun artık. Artık yani bunun adına, heykel adına insan öldürülüyorsa o heykeller yıkılsın. Yani bir heykel için insan canı ölecekse o heykeller yıkılsın, istemiyorum. Peki. Almanya'da böyle okullarda heykeller var mı? Bir kişinin, bir kült heykeli. Yani Almanların bütün sokaklarında heykel. Yani kült bir kişinin, işte Ahmet'in, Mehmet'in heykeli var mı? Ben hiç şahit olmadım. Yok, ben hiç şahit olmadım, görmedim, bilmiyorum. Varsa da ben görmedim. Türkiye'de niye var? Türkiye'de niye var? Hocam Almanya'da her tarafta heykel var. Ama Türkiye'de niye var? O başka. O sanat heykeli. Türkiye'de niye var? Hocam Türkiye'de niye var? Bunu
İşte Gladio'ya sormak lazım. Bunun halkın yani bu bilinçlenmesi lazım. Şimdi mesela ben cümleyi yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sanki ben Atatürk karşısıymışım. Yani heykelleri yapmışlarsa bunu sorgulamak lazım. Ne kadar eğer toplumun hayrınaysa bu heykel hep beraber oturup bunun üzerine konuşalım. Ne faydası var? Sizce hayrına mı? İşte ben de onu diyorum işte. Bunu toplum sorgulasın. Toplumun hayrınaysa oturup tartışılsın gerçekten. Yani ya da şunu görmek lazım. Yani bu ülkenin milyon dolar paraları çalınıyor. Asıl burayı görmek lazım. Bu paralar ne olacak şimdi? Bu vatandaşı zaten heykel yap. Şu anda bana göre ülkemde her bir vatandaş birer heykele döndü. Hani bunu görmek lazım. Yani yoksa heykel dediğim bir taş parçası şeydir. Yarın bugün heykel olur. Bugün baktığın zaman başkası da Erdoğan'ın heykelini dikiyoruz diyorlar. Yani şeyi çoktur yani. Ve bir de bu heykellerden ben adam biliyorum çok para kazanıyor. Müthiş paralar kazanıyor. Şemsettin Bey, anlıyorum girmeye çekiniyorsunuz. Bakın Necdet Menzil'i biliyorsunuz değil mi? Evet duydum. Eski Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanı. Bu diyor ki Türkiye'de bütün hırsızlıkların çoğu Atatürk heykeli maskesi arkasında yapılıyor diyor. İşte o gün heykelin maskesi altında yapılıyordu. Bugün de başka maskeler altında yapılıyor. Yani Gladio'nun bu karanlık eller rol durmadan eller aynı eller ama sadece görev değişiyor. İsim değişiyor. Neyse, Bir gün heykel tamam. altında, bir gün din adında, bir gün başka isimler adı altında. Bakın ben size isim vereyim işte. Cübbeli'nin sakallı askerleri kimi öldürecek bunlar? Sadat diye 500 binlik bir ordu kurulmuş. Yani Türkiye devleti zaten 1 milyon ordusu var. Yani bu vatandaşa yazık değil mi? Bu ülke çarıklarla, yırtık pantolonla kuruldu. Tamam. Bu kazanımları, bu halklara, bu işkence yani hangi dine sığar? Peki. Çok basit üç tane ne bileyim 3 tane başka bir uzaydan insan gelse ülkedeki sorunları çözer yani. Hiç kimse gördün buyursun Cumhurbaşkanımız Hazreti Ebu Bekir'in merhametiyle şu halka bir hizmet etsin. Hazreti Ebu Bekir bütün servetini fakir fukaraya dağıttı. Buyurun yapsın. Bu vatandaş Cumhurbaşkanı'na güvendi dediler. Onlar gelsin. Onlar da yapamadı. Bu ülke ne durumda görüyoruz hep beraber. 2023 yılında sonra ne olacak? Ülke deniyor işte. Bu projesi şu bu. Bu vatandaş için ne düşünüyorlar? Nedir? Çıksınlar anlasınlar. Hazreti Ebu Bekir gibi davransın ben Cumhurbaşkanı'ndan özür dileyeceğim. Peygamber Efendimiz gibi davransın. Ayrım yapmaksızın. Peki. Yok yani konuyu tam kapatıyordum. Bayrak olmasın deyince ben de Hocam dedim şimdi ki ben onu şimdi bayrak olmaz derken ben sadece bayrak olsun tabii ya ama olmasın tabii canım. Ben de aynı insanlık bayrak olsun. da olmasın da yani. İnsanlık olsun. Ama şimdi Sınırlar da heykele olmasın. gelene kadar beynimizdeki heykelleri bir yıkalım. O beynimizde, düşüncemizde tapulaşmış heykelleri bir yıkalım. Yani niyet önemli. O heykelleri yıkmadan beyindekini yıkamazsınız. İşte yani o ama beyinle başlıyor. Şimdi mesela biz bir önce sevgide buluşalım. Yani bu ülkede çocuklar öldürülmüş. 2000 tane insan öldürmüş. Bir çıkıp hani bunları anlatalım. Heykel ondan sonra 2000 tane insanın kanına girmişler. Yani Şemsettin Bey, kafa kesmişler. Buyurun. Şemsettin Bey, pedagojide bir şey vardır. 7 yaşına kadar çocuğu bana verin, ondan sonra siz alın derler. Evet. Ne demek bu? O 7 yaşına kadar okullarda Kemalizmle beyin yıkanıyor çocukların. Hocam zaten bakın az önce ben dedim Kemalizm bizim Evet. anamızı anlattı. Beni çocukken saçımı çekti. Tamam işte. Yani zor. Onu diyoruz zaten. Yani bu haksızlık var zaten. Onlar yani hala şimdiki gelecek CHP eski nasıl yıkacağız Kemalizm, bunu kafadan? Nasıl yıkacağız? 7 bakın, yaşına kadar. Eğer eskisi gibi bu topluma dışkı bok yedireceklerse hiç gelmesin daha iyi. Tamam. Tamam. Neyse bu iş uzar. Peki Tekrar şimdi bu iş siyasete girdi. Bu iş tamam. siyasete girdi. Yok. Girdiği zaman da bu sefer birileri bana farklı yönelirler. Sen niye bunu böyle dedin? Bana niye bunu dedin? Bu ülkede yanlışlar 100 yıldır oluyor, olmaya devam ediyor. Bunlar dursun. Yani bunlar işte benim anlatmak istediğim şey bize polis yelekleri, silahlar vermiş, adam kaçırtılmış, yüzlerce kişi öldürmüşüz, beton dökmüşüz. Bunlara yoğunlaşmamız lazım tamam. yani. Yoksa o senin dediğin 100 yıldır konuşuluyor yani. Camiler ahır olmuş. Konuşulmuyor. Tamam. Peki tamam. Yani şikayet ediliyor. İnsanlar dertleniyor tamam. Yani onu diyorum. Tamam. Şemsettin Bey tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yorduk, sizi de yorduk. Ben canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Bir daha bakayım daha bir şey var mı diye. Ne diyor? Bayrak şereftir, namustur demiş Timur Öztürk. Tabii ki bayrak şeref namustur hepimizin. Hemen galeyana gelmiş.
Başka kim? Zaten çocukken bizlere onlara yaptıkları için Şemsettin Bey itiraz edemiyor. Tabii 7 yaşına kadar öyle gördünüz. Ne yapsın Şemsettin Bey? İtiraz edemez. Başka? Kürtler ayrılsa 2 dakika yerler, büyük devletler akıllı olun demiş birisi. Ona demiş. Tamam. Kapatıyoruz. Peki. Peki. Ben yine teşekkür ediyorum. Sizin Bahattin Bey bu gerçekten toparlayıcı, bazen beni her ne kadar yorucu sorular atılsanız da Estağfurullah. ama Yok. güzel oldu. Güzel Sağ olun. oldu. İnşallah toplum bu verdiğimiz mesajı alır, bir yerlere duyurur. Daha sonraki programlarda yeniden daha çok var, yani bizde roman yazacak bir sürü bilgiler var. Uygun görürseniz yeniden size konuk olup İnşallah. seve seve röportaj veririz. İnşallah. Sağ olun. Ben kapatıyorum canlı yayını. Arkadaşlar